Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu hırkanın yapım videosundan bahsedeceğim. Videomun içeriğinde neler var? Crop hırka yapımı, uzun hırka yapımı ve aynı zamanda yelek yapımından da bahsediyor olacağım. Umarım videomdan memnun kalırsınız. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız hırkaları, yaptığınız modelleri bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Yapım videosuna geçmeden öncelikle hırkamdan bahsetmek istiyorum. Hırkamı dediğim gibi hem crop hırka hem uzun hırka hem de yelek videosu olarak ayrıntılı bir şekilde videonun içerisinde yapılışlarını bulabilirsiniz. Öncelikle hırkamın bedeni small ve medium için uyumlu ama video içerisinde large ve x large için yapacağınız büyütmeleri nasıl ilerleyeceğinizi de anlatıyor olacağım. Büyüklüğünü ayarlayabilmek için motiflerden büyütme yapıyorsunuz. Şablonumuz birebir aynı kalıyor. Motifleri bir sıra daha büyüterek beden büyütmesini yapıyorsunuz. Dediğim gibi videonun içerisinde detaylı olarak onlardan da bahsediyorum. Genel olarak hırkamın yapımı kısa ve öz anlatımıyla bu şekilde. Yeni başladım giyim videosu çekmeye. Umarım dediğim gibi memnun kalırsınız. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarınızı eklemeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hadi yapım aşamasına başlayalım. Evet, öncelikle malzemelerimden bahsetmek istiyorum. Şu anda iplerimin adetlerinden bahsedemiyorum maalesef. Çünkü hem kısa crop hırka hem uzun hırka olarak hazırladığım için ekrana yazı olarak yansıtıyorum. Bakın şu anda ekranda görüyorsunuz hem kısa crop hırkada kullandığım malzeme adetini hem de uzun hırkada kullandığım malzeme adetini yazdım. Oradan temin edebilirsiniz. Kaçar adet kullandığımı oradan görebilirsiniz. Bu malzeme adetleri benim small ve medium bedenle uyumlu. Bunlardan birer tane fazla olacaktır. Bir ya da iki tane fazla olacaktır diye düşünüyorum. Krem olandan büyük ihtimalle 2 adet daha büyük bir beden yapmak istiyorsanız kahverengiden de bir adet yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ama bitirdikçe almanız daha doğru olacaktır. Ben o şekilde ilerledim açıkçası. Sürekli ip ekleyerek devam ettim. Şimdi malzemelerimin içeriğine geçecek olursam bakın şu şekilde hepsini Lamia markasından kullandım. Lamia'nın Loren Luna ipini kullandım. Bakın bu şekilde tavşan tüyü bir ip. Dokusu o kadar güzel ki yani gerçekten elinize alamadan anlamıyorsunuz. Harika bir ip. Ben çok beğendim. Bu şekilde yine baby cotton 2 adet ipini kullandım. 2 farklı rengini kullandım. Bunların da yine örümü oldukça kolaydı. Açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan ulaşabilir, temin edebilirsiniz. Aynı malzemeleri istiyorsanız. Onun dışında tığ numaralarıma gelecek olursam 4,5 milim tığ kullandım. Bunu birleştirme aşamasında kullandım. Yani tavşan tüyü ipi örerken 4,5 milim kullandım. Çünkü 3,5 milim biraz daha ince geliyordu. Tamamını hırkamın motiflerini örerken de 3,5 milim tığ kullandım. Bunu 4,5 kullanmak zorunda değilsiniz. İpinizin kalınlığına, inceliğine göre 4 de yapabilirsiniz. 4,5 da yapabilirsiniz. 5 de yapabilirsiniz. Yardımcı tığ tamamen size kalmış. Kullandığınız tığ da aynı şekilde. Benim kullandığım koton ipe 3,5 milim gayet iyi oldu. Bu şekilde malzemelerimde. Şimdi çantamızın yapımına başlayalım. Hırkam için bu şekilde 2 çeşit motif kullanıyorum. Bir tam motif, bir de yarım motif olarak. Bunların adetleri şu an bu şekilde vermem biraz imkansız olacak. Çünkü aynı videonun içerisinde hem yelek anlatımı hem hırka anlatımı hem uzun hırka ve uzun yelek anlatımı şeklinde ilerleyeceğim. Motiflerin sayısını hemen bakın ekranda şu anda görüyorsunuz. Kenara küçük bir not şeklinde ekliyorum. Hangi modeli yapacaksınız, kaçar adet motif kullanacağınızı hemen bakın bu videonun üzerinde yazıyor olacağım. Bu şekilde 2 çeşit motiften oluşuyor. Dediğim gibi hemen ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Şöyle biraz toplama olmuştur şu kısımlardan dolayı ama ortalama şöyle bir ölçü aldığımda 10,5 santim ölçüsü oluyor motifimin. Hemen yan kısma küçük parçamı geçiyorum. Bunun da ölçüsü şöyle uzunluğunu ölçtüğümde 7 santim oldu ve
enini ölçtüğümde, çapraz ölçtüğüm zaman 14 santim oldu. Şöyle bakın. Şu kısmı yan yana getirip birleştirme yapacağımız için şuranın ölçüsünün çok bir önemi yok. Bu sadece uzunluk katıyor. O da şu şekilde denk gelmiş oluyor. Çapraz denk gelmiş oluyor. Ölçüler bu şekilde. Şu kısa kenarımın ölçüsünü vereyim. De 10,5 bakın. Burası da yine 10,5. Bu şekilde ölçülerim bu şekilde. Öncelikle tam motifimizden yapmaya başlayalım. Daha sonra da yarım motifimize geçiş yapalım. Tam motifim için öncelikle kahverengi koton ipimi alıyorum ve 3,5 milim tığımı alıyorum. Hemen parmağıma doladıktan sonra şu şekilde bir sihirli halka oluşturuyorum. Bakın, içten dışa doğru şöyle çevreleyerek içerisinden tığımı geçirip ipimi çekiyorum. Bir tane bağlama zincir çekiyorum. Daha sonrasında sihirli halkamı parmağımdan çıkardıktan sonra halkamın içerisine tığımı batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnemi yaptıktan sonra 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Bunu trabzan olarak sayıyorum. Daha düzgün bir görüntü elde ettiriyor. Bu şekilde yapınca, direkt zincirli çıkınca biraz daha kenar kısmı, alt kısmı boş durduğu için çirkin bir görüntü elde etmek istemiyorum. O yüzden bu şekilde bir geçiş yaptım. 3 zincirle de çıkabilirsiniz ama bence bu şekilde görüntüsü daha hoş duruyor. Bir sık iğnemi yaptım. 2 tane zincirimi çektim. Bunu dediğim gibi trabzan olarak sayıyorum. İpimi üzerine doladım. Hemen sihirli halkamın içerisine tekrar batıp ipimi çekiyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine dolayıp aynı halkamın içerisine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde. Hemen bakın 3 tane ikili trabzan elde etmiş oldum. 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum arada. Bu noktada ipimi üzerine dolayıp tekrar sihirli halkamın içerisine batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan yaptım. İlk köşemi oluşturmuş oldum. Şimdi 3 tane zincir yapıp ikinci köşemi de oluşturuyorum. İpimi üzerine dolayıp sihirli halkamın içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane üçlü trabzanımı, ikili trabzanımı oluşturdum yine. İpimi biraz bu noktada çekiyorum. Şöyle. Biraz daha yakınlaştıracağım. Daha detaylı, daha net görebilmeniz için. Hemen bakın. Baştan itibaren ne yaptık? 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 ikili trabzan, 3 zincir, 3 ikili trabzan yaptık. 3 kenar oluşturduk ve 2 tane köşe oluşturduk. Şimdi 1, 2 ve 3 tane zincir çekip 3. köşemi de oluşturuyorum. İpimi biraz çektiğimi söylemiştim sihirli halkamdaki. Hemen ipimi üzerine dolayıp bakın buraya 3 tane ikili trabzan yapacağım yine. İlkini yaptım. Bir ikili trabzan. Sonuncuyu yaparken ayrı bir işlem uyguluyorum. Bir ikili trabzan yaptım. Aynı yere ikinci ikili trabzanımı oluşturdum. Bakın bunu yaparken iyice sihirli halkamın ipine sıkılıyorum. Kaçmaması için daha önce ben kötü bir deneyim yaşadım. Maalesef aradan bir sonraki sırada yürütmeme rağmen sihirli halkam daha sonrasından açıldı. Onu önlemek için farklı bir yöntem kullanıyorum. Bunu kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum ki sonradan sihirli halkanızda açılmalar meydana gelmesin. Bakın ipimi üzerine doladım. Normal trabzan yapar gibi 3. trabzanımda. Şuradaki sihirli halkamın ipini iyice sıktırdıktan sonra şu şekilde bakın. Bunu doladım. Buradaki ipimi de şurada sihirli halkamın ipimi de önden arkaya doğru alıyorum. Arada bunu da yürüteceğim bakın. En baştan göstereyim. 2 tane trabzanımı yaptım. İpimi normal trabzan yapar gibi doladım. Sihirli halkamın ipini de tığıma önden arkaya doğru doluyorum. Tam tersi yönde bakın. Şu şekilde bir görüntü elde ediyorum. Hemen daha sonra buradaki sihirli halkamın içerisine 3. trabzanımı yapmak için tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Bakın tığımda şu 2 ipimi tek ip olarak sayıyorum. Normal ikili trabzan yaptığımdaki gibi tek ip olarak sayıyorum. Birbirine geçmiş durumda zaten şu anda. Hemen ikisini birlikte alıyorum.
bu ikisini birlikte çekerken şuradaki ipime tekrar, bakın ikisini birlikte çektikten sonra buradaki sihirli halkamın ipini tekrar arkaya doğru atıyorum şu şekilde. Üst sıramda tekrar sıkılayacağım çünkü. Bu şekilde arkaya doğru attım. Bakın ikisini birlikte tekrar çekiyorum. Şöyle biraz arkadaki ipimi çektikten sonra bakın yine ikili trabzan görüntüsünü elde etmiş oldum. Görüntüde bozulma olmadı. İpimi de daha sağlam sıkılamış oldum. Hemen bakın 3 tane ikili trabzanımı da yapmış oldum. Artık 1, 2, 3, 4 tane kenarım oldu. 1, 2 ve 3 tane köşem oldu. Şimdi bu noktada köşemi yaparken bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Zincirimi çektikten sonra şurada bakın ilk yapmış olduğum sık iğne ile 2 tane zincirim vardı. İkinci zincirimin tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Bunu bakın ikili trabzan yaparak çıkıyorum. İkisini birlikte ve ikisini birlikte alıyorum. Bakın köşemi bu şekilde oluşturuyorum. Daha düzgün bir görüntü oluyor ve hemen köşe boşluğuma gelmiş oluyorum. Bu noktada bakın birinci sıramı tamamlamış oldum. Şimdi ikinci sırama geçiş yapacağım. İpimi çektikten sonra bir tane, bakın burada bir tane zincir çekiyorum. Hemen bu noktaya tekrar batıyorum. İpimi çekiyorum. Bakın bir zincirimi çektikten sonra ipimi şuradaki boşluğuma, yapmış olduğum son köşeme batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne oluşturuyorum. Daha sonra bir ve 2 tane zincir çekiyorum yine. İkili trabzan yapmış oldum. Bakın bu noktada ikili trabzan gibi gözüküyor. İpimi üzerine doluyorum. Hemen bakın aynı boşluğumun içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Bakın 3 tane ikili trabzan elde etmiş oldum. Görüntüm de gayet düzgün oldu. Bu noktada bakın ki diğer köşeme geçeceğim. Köşeme geçmeden arada bir tane zincir çekiyorum. Zincirimi çektim. İpimi üzerine doladım. Diğer köşeme geliyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 ikili trabzan, 1 zincir, 3 ikili trabzan yaptım. Şimdi buraya tekrar bir köşe oluşturacağım. Köşemi oluştururken 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğumun içerisine 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. 1, 2 ve 3. Köşemi oluşturmuş oldum. Hemen bu noktada bir tane zincir çekip diğer köşe boşluğuma geçiş yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Yani aralarda bir zincir, köşeleri oluştururken 3 zincir çekiyorum. Şimdi 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Köşemi oluşturmak için 3 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıp hemen aynı boşluğumun içerisine 3 tane daha ikili trabzan oluşturuyorum. 1 2 ve 3. Bakın yine köşemi oluşturmuş oldum. Şu ipim takıldı. Ters geldi, şöyle yaparsam. Evet, köşemi oluşturdum. Diğer kenarıma geçiş yapacağım. Diğer köşeme geçiş yaparken arada bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın diğer köşe boşluğuma batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane ikili trabzanımı oluşturdum yine. Tekrar bir köşe oluşturacağım. 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum köşem için. İpimi üzerine dolayıp aynı boşluğumun içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Yine köşemi oluşturdum. 1, 2 ve 3 köşem oldu. Bakın buraya 3 tane ikili trabzan yapmıştım başlarken. Şimdi gelip 3 tane ikili trabzan daha yapıp köşemizi oluşturarak sıramızı bitireceğiz. Şimdi en son 3. köşemi oluşturduktan sonra arada bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp bakın şuradaki ilk başta başlamış olduğum boşluğuma geliyorum. Şuradaki ipimi de arada yürüteceğim. Bir ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere ikinci ikili trabzanımı
yapıyorum. İkinci ikili trabzanımı yaparken da şuradaki ipimi tekrar bir saklamak istiyorum. Gizlemek ki çıkma yönünden daha sağlam olsun. Bir tane ikili trabzan yaptım bir zincirimden sonra ilk başta başlamış olduğum köşe boşluğumun içerisine. Şimdi ipimi doladım. Normal trabzan yapar gibi şuradaki saklayacağım ipimi de, sihirli halkamdan kalan ipimi de önden arkaya doğru atıyorum yine. Bakın bunlar tekmiş gibi görüyorum. Şunu hiç görmezden geliyorum yaparken. Hemen bakın buradaki boşluğuma, köşe boşluğuma tekrar batıp ikisini birlikte, yani şuradaki ipimi de saydığımda bakın zaten iç içe geçiyor. Bunların hepsini birlikte alıyorum. Daha sonra tığımda 2 tane ipim kalıyor. İkisini birlikte alıyorum. Bakın ipimi de şöyle çektirdiğim zaman bakın gayet düzgün hem saklamış oluyorum hem de daha sağlamlaştırmış oluyorum. Çıkma açısından daha sağlam oluyor. 2 tane ikili trabzanımı yapmış oldum bu şekilde. İpimi üzerine dolayıp aynı boşluğumun içerisine tekrar bir ikili trabzan yaptım. 3 tane ikili trabzan oluşturmuş oldum. Artık köşemi oluşturacağım bu noktada. Köşemizi oluştururken ne yapıyorduk? Hemen bu noktada bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıyorum. Trabzan yapar gibi, ikili trabzan yapar gibi. Bakın buradaki bir sık iğne, 1 ve 2 tane zincirim var. İkinci zincirimin tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Bakın ikili trabzan yapar gibi ikisini birlikte alıyorum. Şimdi artık ikinci sıramı da tamamlamış oldum. Artık 2 sıra kahverengi ile ördükten sonra krem rengi ipime geçiş yapıyorum. Krem rengi ipimi de aldım. Geçişimi nasıl yapacağım? Şimdi en son ikili trabzanımı yaptım. Burada ipimi biraz uzatarak şöyle biraz gevşeterek tığımı son yapmış olduğum 2 ilmeğimin arasından geçiriyorum. Bakın şu şekilde. Daha sonra krem rengi ipimi alıyorum. İçerisinden çekiyorum. İkisinden birlikte çektim. Daha sonra buradaki ilmeğimin içerisinden de geçirip bir tane zincir çekiyorum. Bakın buradaki kahverengi ipimi de çekip sıkılıyorum. Geçişimi bu şekilde yaptım. Hem çok düzgün oluyor hem de daha sağlam oluyor. Şimdi bu noktada yine her zamanki gibi başlarken ne yapıyorduk? Bir zincirimi çektim. Buradaki boşluğuma batıyorum ipimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Hemen bir sık iğnemi yaptım. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Bakın trabzanımı oluşturmuş oldum bu şekilde. İpimi üzerine doluyorum. Bu arada kahverengi ipimi de sıkılamak adına ve içeride yürütmek adına yine alttaki yapmış olduğum yöntemin aynısını uygulayacağım. Bakın ipimi üzerine doladım krem rengi ipimle, kahverengi ipimi buradan bakın şuradan alıyorum. Yine önden arkaya doğru atıyorum. Tığımın üzerine. Bakın. Daha sonra tekrar batıp ipimi çekiyorum. Ve ne demiştim? Burada bunu ikisini birlikte sayıyorum. İkisini birlikte alıp çekiyorum. Bakın trabzanımı oluşturduktan hemen sonra şuradaki kahverengi ipimi içerisinden şöyle çektiriyorum. Bakın hiç gözükmedi. Gayet düzgün bir geçiş oldu. Hem de daha sağlam oldu. Şimdi tekrar yapacağım. Aynı işlemi 2 kere sıkılayacağım. İpimi üzerine doladım. Buradaki kahverengi ipimi önden arkaya doğru attım. Tığımı battım. İpimi çekiyorum. Bakın üçünü birlikte ve ikisini birlikte almadan önce de şuradaki biraz karışık oluyor ama şuradaki krem rengi ipimi bir tanesini yapınca 1-2'den sonra el alışıyor. Çatır çatır yapıyorsunuz. Şimdi üçünü birlikte aldım. Üçünü birlikte aldıktan sonra tığımda 2 tane ilmeğim kaldı. Şimdi krem rengi ipimi şöyle arkaya alacağım. Bakın şu aradan geçiriyorum. Şuradan alıp arkaya doğru alıyorum ki üst kısmı alıyorum. Bunu da üste sıkılayacağım. Daha sonra bakın aldım. Bunda herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece yönünü şu şekilde atarak üst sırama çıkaracağım. Hemen ikisini birlikte çekiyorum. Bakın kahverengi ipim şu anda gözüküyor. Trabzanımı yaptıktan sonra hemen kahverengi ipimi şu şekilde şurayı da tutarak sıkılıyorum. Bakın
görüntümde hiçbir bozulma olmadı ve ipim de sıkılanmış oldu. Artık bunu yürüttüğüm yeterli. Bu daha da açılmaz. Daha devamında yürütmüyoruz. Hem diğer türlü yürüttüğümüz zaman arada ip gözüküyor. Daha sonradan da çıkabiliyor. Çirkin bir görüntü oluyor. Ben onu istemediğim için. Evet, biraz ilk yaparken biraz uğraştırıyor ama dediğim gibi 2 kere 3 kere yaptıktan sonra eliniz gayet rahat bir şekilde alışıyor ve gizlemeleriniz daha düzgün, daha muazzam gözüküyor. Hemen bakın 3 tane ikili trabzanımı yapmış oldum. Bir tanesini bir sık iğne, 2 zincir ve yanına 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bu noktada arada bir tane zincir çekip hemen buradaki boşluğuma geçiyorum. Şuradaki zincir boşluğuma geçiyorum. İpimi üzerine alıp buraya bir ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Şimdi 1 ve 2 kez doluyorum. Bakın tam ortadayım. 2 kez tığıma ipimi doladım. Hemen bakın altta yapmış olduğum 3 tane trabzanımın ikincisine şurada 1 ve ikincisinin arasındaki boşluğa tığımı batıyorum ve 2 ve 3'ün arasındaki boşluktan çıkarıyorum. İpimi bu noktada çekiyorum. Çok sıktırmanıza gerek yok. Sıkınca topluyor çünkü hafif gevşek bırakırsanız iyi olur. İpimi çektim. Bakın şimdi ikisini birlikte ve ikisini birlikte alarak 3 kere de üst sırama çıktım. Bakın bu şekilde bir görüntü elde etmiş oldum. Dolama tekniğiyle trabzanımı, üçlü trabzanımı yapmış oldum. İpimi üzerine doladım. Hemen bakın batmış olduğum zincirli boşluğuma tekrar batıyorum. Şuradaki boşluğuma tekrar batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Hemen bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Yine 3 tane trabzan elde etmiş oldum burada. Bir zincir çekip köşe boşluğuma geçiyorum. Köşemde 3 tane ikili trabzan oluşturuyorum. 1 2 ve 3. Şimdi bir kenarımı tamamlamış oldum. Bu noktada köşemi oluşturacağım. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. İpimi üzerine doluyorum. Bakın buradaki yine aynı boşluğumun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane ikili trabzanımı yapmış oldum. Hemen arada bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp bakın buradaki zincir boşluğuma geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincir boşluğuma bu taraftan atmıştım. Bir ikili trabzan, bir alttan dolayarak üçlü trabzan ve bir ikili trabzan yaptım. Şimdi bir ikili trabzanımı yaptım. 2 kere doluyorum. Alttaki 3 tane trabzanımın ortasındakine 1 ve ikincisinin arasındaki boşluğa batıyorum. Yine 2 ve 3. Trabzanın arasındaki boşluktan tığımı çıkarıyorum. İpimi çekiyorum. 4 tane ilmeğim var tığımda. İkisini birlikte ve ikisini birlikte alarak 3 kere de üst sırama çıkıyorum. İpimi üzerine dolayıp buradaki tekrar boşluğuma bir tane ikili trabzan yapıyorum. Oluşturmuş oldum yine. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Köşe boşluğuma geldim. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Yine köşemi oluşturacağım. Köşemi oluşturmak için 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. İpimi üzerine alıp aynı boşluğumun içerisine, köşe boşluğuma 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bakın ikinci köşemi de oluşturmuş oldum. Hemen bu noktada kenar kısmıma geçeceğim. Bir tane zincir çekiyorum ve buradaki zincir boşluğumun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu noktada 2 kere doluyorum. Alttaki 3 tane trabzanımın ortasındaki trabzanıma dolayarak tığımı, ipimi çekiyorum. 4 ilmeğim var. İkisini birlikte ve ikisini birlikte çekerek üçlü trabzan oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın şuradaki zincir boşluğuma batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Modelimi oluşturmuş oldum. Bir zincir çekip köşe boşluğuma geliyorum ve burada yine köşemi oluşturacağım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Hemen bu noktada 3 ikili trabzanımı yaptım. 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum köşemi oluşturmak için. İpimi üzerine alıp hemen
Aynı boşluğun içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. İkili trabzanımı oluşturdum. Arada bir tane zincir çekiyorum. Hemen bakın zincir boşluğuma geçip model kuracağım. Burada bir tane ikili trabzanımı yaptım. 2 kere doladım. Alttaki 3 tane trabzanın ikincisine arkasından belinden dolayarak şu şekilde ipimi çekiyorum. 4 ilmeğim var. İkisini birlikte ve ikisini birlikte alarak 3 kere de trabzanımı oluşturuyorum. İpimi üzerine dolayıp hemen aynı boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Bu şekilde oluşturmuş oldum yine modelimi. Arada bir zincir çekiyorum. Bakın köşe boşluğuma geldim yine. İlk başta yarısını yapmıştım. Şimdi diğer 3 tane trabzanımı yapacağım. Bir zincirimi çektim. Hemen buradaki köşe boşluğuma tekrar geldim. 3 tane ikili trabzan oluşturuyorum. 2 ve 3. 3 ikili trabzanımı yaptıktan sonra üst sırama çıkacağım. Artık bu sıramı bitireceğim. Köşe boşluğum, son köşe boşluğumuzda ne yapıyorduk? Bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp bakın sık iğne 1 ve 2. zincirimin tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekip ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2 kere de çıkıyorum. Bakın köşemi oluşturmuş oldum. 3. sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Evet. 3. sıramda tamamladım bu şekilde. Hemen bu noktada bakın köşemi oluşturduktan sonra bir tane zincir çekip buradaki boşluğuma tekrar batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 1 ve 2 zincir çekerek ilk trabzanımı oluşturmuş oluyorum bu şekilde. Ve 4. sırama geçiş yapıyorum. 4. sıramda model kurulumu yapmadan normal motifimizi örmeye devam edeceğiz. Şimdi bir tane ikili trabzan yapmış olduk. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıp 3 tane ikili trabzana tamamlıyorum. Köşemdeki son kenarımı da oluşturmuş oldum. Bu noktada hemen arada bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıp bakın yandaki kenar boşluğuma, zincir boşluğuma geliyorum. Burada ipimi yukarı doğru atmıştık alt sıramızda. Hemen bunu da burada yine gizleme işlemini yapacağım. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Bir ikili trabzanımı yaptıktan sonra ikinci ikili trabzanımı yaparken buradaki krem rengi ipimi yine önden arkaya doğru atıp gizliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde üçüncüyü yaparken de ipim biraz daha uzun kaldı. Onu da gizleyeceğim. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Artık yöntemi öğrendiniz. Birini yapıp diğerini önden arkaya doğru atıyoruz. Hemen bakın arada zincirimi çektim. Bir zincir daha çekiyorum. Bakın köşemde 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 ikili trabzan yaptım. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki zincir boşluğuma geçip 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Arada bir tane zincir çekip hemen köşe boşluğuma geliyorum. Burada yine köşemi oluşturuyorum. 1 2 ve 3. Köşemi oluşturmuş oldum. 3 tane 3 trabzan yapıp köşemin bir kenarını oluşturdum. 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum arada. İpimi üzerine dolayıp bakın buradaki yine köşe boşluğuma batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Arada bir zincir çekiyorum. Köşemi oluşturduktan sonra zincir boşluğuma geçip 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Arada bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp buradaki zincir boşluğuma geliyorum yine. 3 tane ikili trabzan da buraya oluşturuyorum. 2 tane düz ördüm kenarda. Üçlü trabzan yaptım. Hemen bir tane zincir çekiyorum arada. İpimi üzerine alıp köşe boşluğuma geçiyorum. Buraya yine köşemi oluşturmak için 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 1 2 ve 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp köşe boşluğuma yine 3 tane ikili trabzan oluşturuyorum. 2
Arada bir zincir çekiyorum. Köşemi oluşturduktan sonra kenar kısmıma geliyorum. 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Bakın tüm etrafım bu şekilde gidiyorum. Zincir boşluklarım 3 tane ikili trabzan, aralarda birer tane zincir, köşeme yine köşemi oluşturuyorum. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan şeklinde dönüyorum. Zincir boşluklarım 3 trabzan, aralarda birer tane zincir çekip bakın, sıra sonunda tekrar geliyorum. Evet, sıra sonuna kadar aynı işlemleri devam ettirerek geldim. Son 3 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra bir tane zincirimi çektim. Bu noktada ipimi üzerine dolayıp bakın başladığım yere tekrar batıyorum ve buraya 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum yine. 2 ve 3. 3 tane ikili trabzanımı oluşturdum. Yine köşemi oluşturmak için bir tane zincir çekip ipimi üzerine dolayıp bakın bir sık iğne, 1 ve 2 tane zincirim var. Bunun tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekip ikisini birlikte çekerek köşemi oluşturuyorum. Ve 4. sıram, evet 2, 4. 4. sıramı da tamamlamış oluyorum. Bir zincir çekiyorum. Özür dilerim. Bir zincir çekip buradaki köşe boşluğuma geliyorum. İpimi çekiyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2 zincir çekip 5. sırama artık geçiş yapıyorum ve bir tane ikili trabzanımı oluşturmuş oluyorum. Bu noktada yine ipimi üzerine dolayıp aynı boşluğumun içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 3 tane ikili trabzan elde etmiş oldum. Baştaki zincirli kısmımla birlikte. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen bakın buradaki zincir boşluğuma gelip buraya yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramda yine modelimi kuracağım. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen bu noktada 3 ikili trabzanımı yaptıktan sonra bir zincir çekip buradaki diğer kenar boşluğuma geliyorum. Bakın modelimin üstündeki boşluğuma gelmiş oldum. Hemen buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi 2 kez üzerine doluyorum. Bu sefer şurada yapmış olduğum önde dolama tekniğiyle yapmış olduğum üçlü trabzanımın arkasından batarak şöyle arkadaki boşluğuna batarak ipimi bu sefer buradan çekiyorum. İkisini birlikte alarak 3 kere de çıkıyorum. Bakın modelimi uzatmış oldum. İpimi üzerine dolayıp aynı boşluğumun içerisine bir tane de ikili trabzan yapıyorum. Yani bir önceki model sıramda yapmış olduğum işlemin aynısını uygulamış oldum. Sadece burada direkt üçlü trabzanımın arkasına sarmış oldum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp yandaki zincir boşluğuma geçip 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane üçlü trabzanımı da oluşturdum. Hemen bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp yandaki köşe boşluğuma geldim. Buraya köşemi oluşturacağım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Hemen burada köşemi oluşturmak için 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp aynı boşluğumun içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. İpim takıldı. Hemen bu noktada bir tane zincir çekip bakın kenardaki zincir boşluğuma geçiyorum. Bu boşluğumun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Yine köşemdeki bakın model boşluğuma geçeceğim. Arada bir tane zincir çekiyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir ikili trabzanımı yaptıktan sonra 2 kere doluyorum. Alttaki dolamış olduğum üçlü trabzanımın arkasından batarak ipimi çekiyorum. İkisini birlikte alarak 3 kere de çıkıyorum. İpimi üzerine bir kez dolayıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı zincir boşluğumun içerisine. Bakın modelimi uzatmış oldum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yandaki zincir boşluğuma geçip 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bakın bu şekilde oluşturmuş oldum. Bir köşe, bir tane üçlü trabzan ve arada modelli üçlü trabzan
hemen yanında bir zincir çekip 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşemi oluşturdum. 3 tane ikili trabzan, modelli 3 trabzanım ve arada bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Aralarda zincirlerimi unutmuyorum. Yine bakın 3 trabzanımı yaptıktan sonra bir zincirimi çekip köşe boşluğuma geçiyorum. Buraya da yine köşemi oluşturmak için 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Arada 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. İpimi üzerine dolayıp aynı boşluğumun içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Arada bir zincir çekip diğer kenarıma geçiş yapıyorum. Hemen yandaki boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bir zincir çekiyorum. Bakın modelimin üstündeki boşluğa geldim. Buraya bir tane ikili trabzan. 2 kere doladım. Alttaki dolamış olduğum üçlü trabzanın tepesi boşluğuna arkadan batarak ipimi çekiyorum. İkisini birlikte ve ikisini birlikte çekerek 3 kere de çıkıyorum. Aynı yere, aynı boşluğum, zincir boşluğumun içerisine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekip buradaki zincir boşluğuma geçiyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Hemen arada bir zincir çekip köşe boşluğuma geldim. Buraya yine köşemi oluşturmak için 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 1, 2 ve 3 zincir çekip 3 ikili trabzan daha yapıyorum. Köşemi oluşturmuş oldum. Arada bir zincir çekiyorum. Buradaki zincir boşluğuma gelip 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Arada bir zincir çekip bakın modelimin üstündeki boşluktayım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 kere doluyorum. Buradaki trabzanımı arkadan dolayarak ikisini birlikte çekerek 3 kere de çıkıyorum. Yine aynı zincir boşluğumun içerisine bir tane de ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yandaki zincir boşluğuma geçip 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Başladığım noktaya gelmiş oldum. Burada hemen bir tane daha zincir çekip bir zincir çekip buradaki köşe boşluğuma geçiyorum. Köşe boşluğumun olduğu yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bu noktada köşemi oluşturmak için bir zincir, ipimi üzerine dolayıp bakın sık iğne 1 ve 2. zincirimin tepesine tığımı batıp ipimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Small ve medium beden için motifimi bu şekilde tamamlamış oldum. Small ve medium beden yapanlar, yani 36 ve 38 beden yapanlar burada bir tane zincir çekip artık iplerini kesebilir. Large ve X large yapanlar için de hemen zincirimizi çektik. Burada zincir boşluğumun içerisine tığımı batıp ipimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolup bakın ilk trabzanımı oluşturdum. 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Toplamda 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Bu sıra, yani 6. sırayı devam ettiriyorsunuz large ve X large yapanlar için. Burada model sırası yok. Hemen bir köşemi göstereyim. Şöyle bir tane zincir çekip zincir boşluğuma geliyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine arada bir zincir çekiyorum. Yandaki bakın zincir boşluğuma gelip 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yandaki zincir boşluğuma geliyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Model kurmadan ilerliyoruz. Bir zincir çekiyorum. Yandaki zincir boşluğuma geçiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
Hemen bu noktada bir zincir çekiyorum. Bakın köşe boşluğuma geldim. Buraya köşemi oluşturmak için 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp zincir boşluğumun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşemi oluşturmuş oldum. Yani aralarda 1, 2, 3 ve 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Köşede köşelerimizi oluşturarak devam ediyoruz. Döndüm. Bakın bir zincir çektim. Zincir boşluğumun içerisine 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çektim. Zincir boşluğumun içerisine 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çektim. Zincir boşluğumun içerisine 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çektim. Zincir boşluğumun içerisine 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim, köşeme geldim. 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan. Large ve X large yapanlar da bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyor. Yani bakın 1, 2 ve 3. sırada yapmış olduğumuz modelsiz sıramızda yapmış olduğumuz işlemin aynısını burada da tekrarlayarak motifinizi büyütebilirsiniz. Aynı şekilde yarım motifte de zaten anlatıyorum. Yarım motifte de bir sıra büyüterek ilerleyebilirsiniz. Motiflerimizin yapımı bu şekilde. Evet, yarım motifimin yapılışından bahsedeceğim. Ben iki renk tercih ettim. Siz tek renk tercih etmiş olabilirsiniz. Farklı renkler tercih etmiş olabilirsiniz. Öncelikle ortadaki renkten başlıyoruz. Tam motifimizde olduğu gibi. Hemen bu noktada bakın parmağıma ipimi şu şekilde dolayarak bir sihirli halka oluşturuyorum. İpimi içerisinden geçiriyorum. Şu şekilde çekiyorum. Halkamın içerisinden bir tane zincir çekiyorum. Parmağımı halkamdan çıkarıyorum. Biraz daha yakınlaştırırsam daha net göreceksiniz. Şöyle. Hemen bu noktada bakın zincirimi çektim. Sihirli halkamın içerisindeki boşluğuma tığımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen bunun üzerine iki zincir çekiyorum. Bu benim trabzanımın zinciri. Tam motifte de bu şekilde trabzan olarak gözükmesi için 2 zincir çekmiştik. Hemen bir zincir daha ekliyorum. Bir sık iğne yaptım. 3 tane zincir ekledim. İkisi trabzanımda kalacak. Bir tanesini boşluk olarak kullanacağım. Şu kenardaki boşluğum olarak. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Sihirli halkamın içerisine tığımı batıp bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine dolayıp ikinci ikili trabzanımı oluşturuyorum. Ve üçüncü ikili trabzanımı oluşturuyorum. Bir tane trabzan oluşturdum. Bir zincir yaptım. Sihirli halkamın içerisine zincirimden sonra 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum bu noktada köşemi oluşturmak için. İpimi üzerine dolayıp hemen sihirli halkamın içerisine tığım batıyorum. 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 bakın ve 3. 3 tane ikili trabzanımı oluşturmuş oldum köşemden sonra. Hemen bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Şöyle sihirli halkamın ipini sıkılıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın bu detay önemli. Sihirli halkamı iyice sıktım. Şuradaki sihirli halkamın ipini gizlemek için ve kaçmamasını, yani daha sonra açılma olmaması için şu şekilde bakın. Önce normal ipimi doladım. Daha sonra sihirli halkamın ipini önden arkaya doğru doluyorum. Zaten aynı yöntemi tam motifimizde de uygulamıştık. Burada daha önemli çünkü boşlukta kalmış oluyor. İyice sıkıladıktan sonra yapıyoruz bu işlemi. Bakın tekrar göstereyim. Bir zincirimi çektim. İpimi trabzanımı yapar gibi üzerine doladım. Daha sonra sihirli halkamın ipini şöyle çektikten sonra önden arkaya doğru doladım ve tığımı halkamın içerisindeki boşluğa battım. Şurayı tutmayı ihmal etmiyorum. Ve üçünü birden çektim. 2 tane ilmeğim kaldı. Şuradaki ipimi, tutmuş olduğum ipimi bakın şuradan, şu ikisinin arasından şöyle yukarı doğru atıyorum. Ve ikisini birlikte çekip
bir tane daha trabzan oluşturmuş oluyorum. Bu şekilde saklamıyorsanız yine bildiğiniz şekilde de ilerleyebilirsiniz ama bu yöntem benim için çok sağlam oluyor. Daha önce bir hırka yapmıştım. Hırkam sonradan açıldı. İlk başladığım zamanlardaydı, o yüzden biraz işimi garantiye alıyorum artık. Evet, eğer bu şekilde yapmak istemiyorsanız 3 tane trabzanımızı yaptık. Bir zincir çektikten sonra bir tane ikili trabzan yapıp üst sıramıza çıkabiliriz. Birinci sıramızı tamamladık yarım motifimizde. Bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Hemen bu noktada bakın, ilk yapmış olduğum trabzanımın tepesine tığımı batıyorum. İpimi de arada yürüteceğim. Bu noktaya ipimi çekip bir tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2 zincir çekip trabzan oluşturmuş oldum. Bir zincir daha çekiyorum. 3 tane zincire tamamladım. Bir tanesi boşluk için kullanacağım zincirim. 2 tanesi de trabzanıma eklediğim zincirim oldu. İpimi üzerine doladım. Bakın şuradaki boşluğu atlamıyoruz. Zincir boşluğumuza tığımı batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere ikinci ikili trabzanım ve aynı yere üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Hatta şuradan ipimi tekrar bir gizleyeyim. Üçüncü ikili trabzanımı oluşturuyorum. Hemen 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şu zincir boşluğumdan sonra 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp hemen şuradaki köşe boşluğuma geçiyorum. Ortadaki boşluğuma geçip 3 tane ikili trabzan oluşturuyorum. 2 ve 3. Hemen bu noktada 3 tane ikili trabzanımdan sonra 1, 2 ve 3 tane zincir çekip ipimi üzerine doluyorum ve zinciri yine köşe boşluğuma, 3 zincirlik boşluğuma tığım batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Arada bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp hemen bakın 3 trabzanımdan sonraki zincir boşluğuma. Şuradaki 3 trabzanım bitti. Şurada bir boşluğum var. Buraya batıyorum. Ve 3 tane ikili trabzan da bu noktaya oluşturuyorum. 2 ve 3. Hemen burada 3 tane ikili trabzanımı daha yaptım. Bir zincir çekip ipimi üzerine doluyorum. Bakın burada 2 tane zincir çekmiştik. Artı bir zincir daha çekmiştik. O boşluğumuza kaldı. Bakın bir tane sık iğnemiz, 1 ve 2 zincir. İkincinin tepesine tığımı batıp ipimi çekiyorum ve bir ikili trabzan da buraya oluşturuyorum. Bakın burada ip geçişimi yapacağım. Hemen krem rengi ipimi alıp geliyorum. Evet, krem rengi ipimi de aldım, geldim, ip geçişimi yapacağım. İp geçişimi de farklı bir yöntemle yapıyorum. Hemen onu da göstermek istiyorum. Şunu biraz uzun bıraktım arkada. Parmağıma doladım bakın. Şurada ikisini birlikte aldığım yer var trabzanımı yaparken. Şurayı bırakmadan şöyle şunun ikisinin arasından tekrar tığımı geçiriyorum. Şuradaki. Bakın şurayı parmağımla tutuyorum. Şöyle. Şuradaki son ilmeğimden tekrar ipimi şöyle geçiriyorum. Krem ipimi alıyorum. İpimi çekiyorum. Ve daha sonra bunu da buradan şu şekilde geçiriyorum. Pardon. Evet. Tam olarak bu şekilde geçiriyorum. Yanlış yaptığımı düşündüm bir anda. Daha sonra şu ipimi de bakın çekiyorum. Çektiğim zaman ip içerisinde kalmış oldu. Hiç çıkma ihtimali yok. Şu anda çıkma ihtimali yok. Evet. Bu kahverengi ipimi arada yürütmeyeceğim. Burada bırakacağım kahve ipimi. Çünkü şurada en son tığlama yapacağız. Buradan geçerken lazım olacak. Bunu bırakıyorum. Hemen bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Ve bir sonraki sırama geçiş yapıyorum. İpimi de şöyle arkadan yürüteceğim. Hemen bakın dibindeki ilk trabzanımın tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Trabzanımı oluşturmuş oldum, ilk trabzanımı. Bu noktada bir zincir daha çekiyorum. Bu benim boşluk zincirim. İpimi üzerine doluyorum. Bakın şuradaki zincir boşluğuma
tığımı batıp 3 tane ikili trabzan oluşturuyorum. 1 2 ve 3. Şu beni çok rahatsız etti. Kollarımı sıvamadan yapamıyorum. Neden bilmiyorum ama. Hemen 3 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. İpimi üzerine doladım. Bakın yandaki zincir boşluğuma geliyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen bu noktada artık modelimi kuruyorum. 1 ve 2 kez tığımın üzerine ipimi doluyorum. Bakın alttaki tam boşluğumun altındaki 3 tane trabzanımın, şurada boşluğum, battığım yer, altındaki 3 tane trabzanımın ikincisine, ortasındakine yani şu şekilde arkadan öne doğru dolayarak ipimi çekiyorum. Bakın tığımda şu an 4 tane ilmeğim var. İkisini birlikte ve ikisini birlikte çekerek üçlü trabzan oluşturuyorum. 3 seferde çekmiş oldum. İpimi üzerine doladım. Yine bakın buradaki trabzan yaptığım zincir boşluğuma tekrar batıyorum ve bir ikili trabzan daha yapıyorum. 3 tane trabzan elde etmiş oldum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp buradaki köşe boşluğuma geliyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Hemen bu noktada 1 2 ve 3 zincir çekip ipimi üzerine doluyorum. Köşe boşluğumu aynı yere tekrar batarak 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. 2 ve 3. Bakın yine köşemi oluşturmuş oldum. Üçgenleşmeye de başladı. Üçgen kısmım net gözükmeye başladı. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp bakın şuradaki hemen zincir boşluğuma geçiş yapıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar model kuracağız. Bu noktada 2 kere doladım. Bakın alttaki bu köşem zincir boşluğumun hemen altındaki üçlü trabzanlarımın olduğu yere geliyorum. Bunun birincisine atlıyorum. İkincisine bakın birincisiyle ikincisinin ortasına tığımı batıp arkadan öne doğru şöyle çıkarıyorum yandan. İpimi çekiyorum. Bakın 4 tane ilmeğim var. İkisini birlikte ve ikisini birlikte çekerek 3 seferde çıkarak üçlü trabzan elde ediyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğumun içerisine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bakın modelim oluşmaya başladı. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp bakın şuradaki 3 tane trabzanımdan sonraki zincir boşluğuma gelmiş oldum. Buraya da tığımı batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Hemen bakın bu noktada ne yapıyorum? Burayı kesinlikle atlamıyoruz. Yoksa yukarı doğru kaymalar olur. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp bakın sonda yapmış olduğum bir sık iğne, 2 tane zincir ve bir tane daha zincir çekip bir zincir boşluğu yapmıştım. O zincir boşluğum bunun altında kaldı. Bakın sık iğnemi yaptım. Bir ve ikinci zincirimin tepesine tığımı batıyorum ve bir ikili trabzan oluşturuyorum. Bakın yine gayet düzgün gözükmeye başladı. Bir zincir çekip bir üst sırama geçiş yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. sıramdayım şu anda. Ben bu noktada dibindeki ilk trabzanımın tepesine tığımı batıp bir sık iğne, kotonlarda da böyle oluyor. Bir sık iğne yapıyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki zincir boşluğuma 3 tane ikili trabzan oluşturuyorum. 1 2 bakın unuttum. Şurada bir tane sık iğnemi yaptım. Affedersiniz çok. Bir sık iğnemi yaptım. 1 2 zincir çektim. Trabzanımı elde ettim. Bir zincir daha çekiyorum. Zincir boşluğumu oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen bakın buradaki zincir boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
2 ve 3. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yandaki boşluğuma geçiyorum. 3 tane ikili trabzan da buraya oluşturuyorum. 2 ve 3. Modeli hep önde kuruyorduk. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın yandaki zincir boşluğuma geliyorum. 3 tane ikili trabzan da buraya oluşturuyorum. Bu şekilde bir zincir daha çekiyorum. Bakın köşe boşluğuma geldim. Köşe boşluğuma da 3 tane ikili trabzan oluşturuyorum. 3'ler, 4'ler hepsi birbirine girdi gerçekten. 1, 2 ve 3 tane zincir çekip köşemi oluşturuyorum. 3 trabzanımdan sonra. Yine köşemi oluşturmak için köşe boşluğuma batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Hemen bu noktada bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp yandaki zincir boşluğuma geliyorum. 3 tane üçlü trabzan oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp yandaki boşluğuma geçiyorum ve 3 tane ikili trabzan oluşturuyorum. Bir zincir çekip ipimi üzerine doluyorum. Bakın son şuradaki zincir boşluğu. 3 tane trabzanımdan sonraki boşluğuma geçiyorum. 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu noktada unutmuyorduk. Bir tane zincir çekiyoruz. Zincir boşluğumuzu yapmayı unutmuyoruz. İpimizi üzerine dolayıp hemen bakın bir tane sık iğne, bir ve ikinci zincirimin tepesine tığımı batıp bir ikili trabzan oluşturuyorum. Bu şekilde gayet düzgün bir görüntü elde etmiş oldum. Şimdi ne yaptık? Başta bir ikili trabzan oluşturduk. Bir zincir çektik. 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 ikili trabzan, bir zincir, 3 ikili trabzan. Kenarda 3 tane üçlü ikili trabzanım oldu. Hemen köşeme geldim. 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan yaparak bu köşemi de bu şekilde tamamladım. Kusura bakmayın, zil çaldı, o yüzden kesmek zorunda kaldım. Nerede kalmıştık? Köşedeyim. Köşem için 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 ikili trabzan oluşturdum. Arada bir zincir, 3 ikili trabzan, bir zincir, 3 ikili trabzan, bir zincir, 3 ikili trabzan ve bir zincir, bir ikili trabzan oluşturmuş oldum ve 1, 2, 3 ve 4. sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. 4'teyim değil mi? Evet, doğru. Hemen bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum ve 5. sırama geçiş yapıyorum. Burası benim son sıram artık. Hemen bu noktada bir tane ilk trabzanımın tepesine batıp bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Bunu trabzan olarak kabul ediyorum. Bir zincir çekip zincirime üçlüyorum. Buradaki son zincirimle zincir boşluğumu oluşturmuş oluyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen bakın buradaki zincir boşluğuma tığım batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Hemen bir zincir çekiyorum. İlk üçlü grubumu oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Yanındakine geçip bir üçlü trabzan daha yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yani. Evet. 3 tane ikili trabzanımı oluşturdum. Bir zincir çektim. Bakın 3. boşluğuma geçiş yaptım. Burada bakın altta modelim var. Model kurulumunu yapacağım yine. Hemen buradaki boşluğuma tığım batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. 2 kere doluyorum tığımın üzerine ve bakın şuradaki ortadaki trabzanıma, üçlü trabzanıma bakın şöyle yanlardan batarak arkasından alarak ipimi çekiyorum. 4 ilmeğim var.
ikisini birlikte, ikisini birlikte ve ikisini birlikte toplayarak üçlü trabzanımı oluşturuyorum. İpimi üzerine dolayıp buradaki tekrar boşluğuma, aynı boşluğuma tekrar batıp bir ikili trabzan daha oluşturuyorum. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp dördüncü boşluğuma geçiş yapıyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan oluşturuyorum. 2 ve 3. Bir zincir çekip köşe boşluğuma gelip köşemi oluşturmak için ilk üçlü ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2 ve 3. ikili trabzanımı yaptım. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp buradaki zincir boşluğuma 3 tane ikili trabzan oluşturuyorum. 2 ve 3. Köşemi oluşturmuş oldum. Bir zincir çektim. İpimi üzerine dolayıp hemen yandaki boşluğuma geçiş yapıyorum. 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp bakın burada modelimin olduğu yerin boşluğundayım. Buraya öncelikle bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 2 kere doluyorum. Hemen bakın alttaki üçlü trabzanımı arkadan batarak ipimi çekiyorum. 4 ilmeğim var. İkisini birlikte, ikisini birlikte ve ikisini birlikte toplayarak 3 kere de çıkarak üçlü trabzan elde etmiş oldum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen buradaki boşluğumu batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip yandaki boşluğuma geçiyorum. 3 tane ikili trabzan oluşturuyorum. 2 ve 3. Hemen bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp bakın 3 trabzanımdan sonraki zincir boşluğum. Son zincir boşluğuma da 3 tane ikili trabzanımı oluşturuyorum. 2 ve 3. Hemen bu noktada bir zincir çekip köşemi oluşturmayı unutmuyorum. İpimi üzerine dolayıp bakın buradaki son trabzanımın demiştim bir sık iğne, 1, 2 zincir, ikincisinin tepesine tığımı batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oluyorum. 1, 2, 3, 4 tane 3 gruptan oluşan 4 ayrı gruptan üçlü ikili trabzan oluşturmuş oldum. Cümleyi toparlamaya çalışıyorum. 1, 2, 3, 4. Köşemi oluşturdum. 1, 2, 3, 4. Bir tanesi motifli. Bu şekilde bu şekilde yarım motifimin üst kısmını bitirmiş oldum. Şimdi kenar sık iğne tığlamasına başlayacağız. Hemen bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Şuradaki yapmış olduğum trabzanımın tepesine tığımı batıp bir sık iğne oluşturuyorum. Hemen trabzan boşluğuma geliyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Yandaki bakın 3 sık iğnemi yaptım. Baştaki trabzanıma da 1 sık iğne yaptım. 4 sık iğne yapmış oldum. Yanındaki trabzan boşluğuma geçiyorum. 3 tane de buraya yapıyorum. 1, 2 ve 3. Hemen yanındakine geçiyorum. 3 tane de buraya yapıyorum. 1, 2, 3.'yü yaparken bakın 3.'yü yaptım. İpimi değiştireceğim. Şimdi 3 tane de buraya yaptım sık iğnemi. Hemen bu noktada kahve ipim şu tarafta kalmıştı. Bakın bunu alıyorum. Şöyle şu noktada hemen şuradan ipimi bakın şöyle parmağımın arkasından da doluyorum ki tam sıkma olmasın diye. Bakın alamadım yani. Şöyle bakın. Hemen şuradan tutuyorum. Şuradan ipimi bakın, biraz önceki yaptığım gibi geçireceğim. Orayı unuttum. Bakın son sık iğnemi yaptım. Ben şuradaki ipim burada. Şöyle şuraya bir bırakayım. İpim burada. Sık iğnemi yaptım. Bakın şurada yapmış olduğum sık iğnemin içerisinden tekrar geçiriyorum. Burada ipimi şöyle alıp biraz çekiyorum ki çok sıkı olmasın diye parmağımla da tutarak
şöyle ipimi geçiriyorum. Daha sonra ikisinden birlikte geçirdikten sonra şuradakinden de geçiriyorum. İpimi biraz çekiyorum. Şöyle şu tarafa doğru ki çok gergin durmasın, toplama olmasın diye. Hemen bu noktada şu krem ipimi alıp içerisinden geçiriyorum. Daha sonra bakın hemen şuradaki kahverengi boşluğuma geçiş yapıp 3 tane sık iğne de buraya yapıyorum. 1 2 ve 3. 2 ipimi de arada yürütüyorum. Çünkü kreme tekrar geçiş yapacağız. Hemen bakın 3 tane sık iğnemi yaptım. Yanındaki kahve boşluğuma geçiyorum. Trabzan boşluğuma 3 tane de buraya yapıyorum. 1 2 ve 3. Son olarak bakın şurada ortadaki sihirli halkamın boşluğu var. Buraya da tığımı batıp bir sık iğne de buraya yapıyorum. Hemen yanındaki bakın trabzan boşluğuma geçtim. Buraya da 3 tane sık iğne oluşturuyorum. 2 artık kaynadı. 2 ve 3. Hemen burayı geçtim. Yanındaki bakın trabzan boşluğuma geçiyorum. 1 2 ve 3 tane sık iğnemi yaptım. Krem ipimi alıyorum artık. Şöyle bir dolayarak bakın şu şekilde doladım. Üzerinden yine kahveyi almışım. Doladıktan sonra bakın şu şekilde yine sık iğnemi yaptığım yerden geçiriyorum. İpimi ikisini birlikte. Şimdi buradan da geçirip şunu çekiyorum ve iyice sıkılıyorum. Bakın. İçerisinden geçirmiş oldum. Hemen yanındaki krem boşluğuma geçiyorum ve buraya da 3 tane sık iğnemi oluşturuyorum. 2 ve 3. Sondaki bakın 2 tane kaldı. Yanındaki trabzanıma yine 3 tane sık iğne, 2 ve 3. Ve son bakın trabzanımın olduğu yerdeyim. Buraya da 1 2 ve 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Şöyle gerilmiş oldu. Şu ipim arada gözüktü bu sefer. Niye böyle oldu? Açılacaktır muhtemelen. Arkadan çekeceğiz. Hemen bakın bu noktada şöyle 3 tane sık iğnemi yaptıktan sonra şurada bir boşluğum var. Trabzanımın tepesi. Şurası. Buraya da tığımı batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne de buraya oluşturuyorum. Artık bu noktada zincir çekip ipimi biraz şöyle uzun tutarak arkada dizleyebilmek için kapatıyorum. Ve aynı şekilde kahve ipimi de yürüttükten sonra kesiyorum. Ve artık yarım motifim de hazırlanmış oluyor. Evet, artık kenarda sık iğnelerimi de tamamlayıp artık yarım motifimi bitirmiş oldum. Bu benim small ve medium için olan ölçülerim. Şimdi eğer large x large olarak yapacaksanız, şimdi bu sık iğneleri yapmadan hemen önce bakın neredeyiz? Şurada. Burada bitirdik sıramızı. Bir tane zincir çekip üst sıramıza geçiyoruz. İlkine sık iğne yapıyoruz. Yine 3 zincir çekiyoruz. 2 tanesi trabzan zincirimiz. Bir tanesi de zincir boşluğumuz. Daha sonra geliyoruz şuradaki zincir boşluğuna 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyoruz. Buradaki boşluğa geliyoruz. 3 tane ikili trabzan. Yine bir zincir çekip boşluğa geliyoruz. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çekip bu boşluğa geliyoruz. 3 tane ikili trabzan. Zincir çekip boşluğa geliyoruz. 3 tane ikili trabzan ve köşemize gelince 3 ikili trabzan, 3 zincir, 3 ikili trabzan şeklinde ilerliyoruz. Bir zincir çekiyoruz, yine bu köşeye geliyoruz. 3 tane ikili trabzan, bu köşeye geliyoruz. 3 tane ikili trabzan ve bu köşeye gelip aralarda birer tane zincir çekip 3 tane ikili trabzan ve bu köşeye gelip 3 tane
üçlü trabzan, son olarak şuradaki zincir boşluğuna da 3 tane ikili trabzan, bir zincir ve bir tane trabzan yapıyoruz. Yani şurada modelli sıramızda olduğu gibi değil de bakın 1, 2, 3, 4. sıramızda yapmış olduğumuz işlemin aynısını 6. sıramızda da tekrar uyguluyoruz. Large ve X large beden için bu şekilde motiften büyütme yapıyoruz. Şablonumuz birebir aynı kalıyor. Motiflerden beden büyütmenizi yapıyorsunuz. Bu şekilde ilerleyip köşeye kadar geldiniz. Köşeden başlayıp sık iğnelerinizi yaparak yine aynı şekilde sık iğnelerinizi yaparak son motifinizi bitiriyorsunuz. Evet, motiflerimizin yapılışını öğrendikten sonra hemen şablonlarımıza geçiş yapıyoruz. Öncelikle arka şablonumdan başlıyorum. Hem crop hem uzun hırka için bu şekilde bu şablonları kullanıyoruz. Öncelikle crop hırka boyunda yapıyoruz. Daha sonra istediğiniz uzunluğa getirene kadar motif eklemeyi göstereceğim. O daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü herkesin boyu farklı oluyor. Yapmak istediği boy farklı oluyor. Daha detaylı gösterebilmek için öncelikle crop hırkayı birleştiriyoruz. Daha sonrasında altından ekleme yapacağız. Şimdi öncelikle arka kısmımızdan başlıyoruz. Bu benim sırt kısmıma denk gelecek olan yerim. Burası ense kısmına geliyor. Üstten başlıyor. Burası aşağı kısmına, yani üstten alta doğru ilerliyor. Yanlar, bakın şuradaki yandaki motiflerim de kollara geliyor. Genel olarak yönlerini öğrendikten sonra şu şekilde de şablonumu ben hazırladım. Bunun resmini hemen bu videonun arkasına ekleyeceğim. Çünkü şu an videoyu biraz geriden aldığım için kalite bayağı düşüyor. O yüzden tam belirgin olmuyor olabilir. Fotoğraf olarak ekliyorum. Ekran görüntüsünü alıp daha sağlıklı yol izleyebilirsiniz. Bu da yine ense kısmı üst kısımdan başlayarak aşağıya kadar ilerliyor. Toplamda kullanmış olduğum arka kısmım için kullandığım motif sayım 14 adet tam motif, 3 adet de yarım motif kullandım. Hemen bakın. Motiflerimizin yerleştirmesini bir yapalım hep birlikte. Şimdi şurayı da ekleyelim. Şurası şuraya denk gelmiş oluyor. Yarım motifimi koydum ense boşluğuma. Hemen yanına, ilk sıramda hemen yanına bakın. Şu şekilde denk gelecek şekilde bir tane tam motif kullandım ve diğer tarafıma da yan motif tam motif kullandım. Bunu şu şekilde katlayarak omuz kısmına denk getireceğiz. Şöyle birleştirmemizden sonra, ön kısmımızı birleştirdikten sonra ikinci sıraya geçiyorum. Tam sığmıyor olabilir. İkinci kısma geçiş yapıyorum. Bakın hemen buraya bir tane yarım motif kullandım. Bu kısma da bir tane yarım motif kullandım. Burası benim kol boşluğumu oluşturacak. Şu kısımlar. Kol boşluğumu oluşturacak kısımlarım bu şekilde yarım motif kullanarak ilerledim. Hemen aralara 1 ve 2 tane de tam motif kullandım. Daha sonra bakın 1, 2 ve 3 tane yarım motif kullanmış oldum. Toplamda bunlar en üste geliyor. Bundan aşağısı komple tam motif olarak ilerliyor. 2 tane buraya kullanmış oldum. Geldim 3. sırama. 3. sıramdayım. 1 buraya, 2 ve 3 tane yan yana tam motif kullandım. Geldim 4. sıramdayım. 1 ve 2 tane tam motif kullandım. İndim. 5. sıramdayım. 1, 2 ve 3 tane tam motif kullandım. İndim 6. sıramdayım. 1 ve 2 tane tam motif kullanmış oldum. Bundan sonrası bakın kol boşluğundan sonrası 3-2-3-2 şeklinde ilerliyor. Uzatma yöntemimiz tamamen bu şekilde. Bir sıra daha uzatmak istiyorsanız uzatabilirsiniz. Crop hırka yine size kısa geliyorsa zaten onun videonun ilerleyen bölümlerinde de bahsedeceğim. Nasıl uzatmanız gerektiğinden detaylı olarak. Arka kısmımızın yapımı genel anlamıyla bu şekilde. Şablonu dediğim gibi hemen bu videonun arkasına şablon resmini iliştiriyorum. Hemen oradan ekran resmi çekip daha detaylı da inceleyebilirsiniz. Arka şablonumuzu öğrendiğimize göre hemen ön kısımlarımızın şablonuna geçiş yapalım. Evet, arka kısım şablonumuzu öğrendikten hemen sonra ekran resimlerimizi de aldıktan sonra artık sol ön kısım için olan şablonumuza geçişimizi yaptık. Şimdi burası benim üst kısmım, omuza gelecek olan kısmım. Burası ön parçama, ön kısmıma gelecek kısım. Şurası da bakın şuradan
aşağısı, şurası kol boşluğu. Kolumun altına denk gelecek kısmım burası. Şimdi genel olarak anlatımını, yönlendirmesini yaptıktan hemen sonra nasıl yerleştirdiğimize bakalım. Öncelikle kaç adet motif kullandığımızı da söylemek istiyorum, belirtmek istiyorum. 9 tane tam, 4 tane yarım motif kullandım sol ön parçam için. Şimdi şuradan başlıyoruz demiştim. Sol ön kısmı, burası omzuma denk geliyor. Bakın şurası omuz ve boyun boşluğuma geliyor. Şöyle katlanacak, katlanarak birleşecek. Buraya bir yarım motif koyuyorum. Şuraya bir tane tam motif kullanıyorum. Bu yine katlanıyor ama bir kısmı, yani yarım kısmı kol kısmında kalıyor. Kola eklenecek motif olarak kolun üst kısmında kalacak. Yani kolun motifini tamamlayacak aslında. Buraya bir tane tam motif koyuyorum. Araya geldim. Bir tane tam motif kullandım. Hemen 3. sıramdayım şu anda. Bakın 3. sıraya dikkat ediyoruz. Hemen çaprazına koyuyoruz. Bakın şurada bir boşluk var. Bunu çaprazına koyuyoruz. Çünkü burada yaka boşluğu oluşturuyoruz. Böyle. Çaprazına koydum bir tane tam motif. Geldim yan kısmına koydum bir tane yarım motif. Bu yine dediğim gibi kol boşluğumuza denk gelecek olan kısım. O yüzden yarım motif kullanıyoruz burada. Döndüm. 4. sırama geçiş yaptım. 4. sıramda buraya yarım motif kullanıyorum. Bu benim ön kısmımı, ön boşluğumu oluşturacak yerim. Yarım motif ve hemen yanına tam motif kullanıyorum. Döndüm, buraya tam motif koyuyorum. 5. sıramdayım ve hemen yanına yine tam motif kullanıyorum. Bu benim dediğim gibi kol altıma denk gelecek. Yine şu şekilde katlanacak ve birleşecek kısmım. Geldim 6. sırama, yarım motif kullanıyorum burada. Ön boşluğuma geliyor yine. Hemen yanına tam motif koyuyorum ve alt kısmıma geliyorum. Bir tane tam motif, bir tane de tam motif buraya kullanıyorum. Şablonumun yine şu şekilde bakın. Ekran resmini hemen arkasına ekliyorum. Ekran resmini alabilirsiniz. Oradan ekran resmini almanız için ekliyorum. Fotoğrafını, ekran resmini alabilirsiniz. Dediğim gibi sol ön parçamızda bu şekilde 9 adet tam motif, 4 adet yarım motif kullanıyoruz. Bunu öğrendiğimize göre artık sağ ön kurulumu için gelelim. Evet, sol ön kısmı motiflerine şablonunu görmüştük. Şimdi sağ önün şablona göre yerleştirmesini hep birlikte yapacağız. Sağ ve sol birbirinden farklı. Özellikle dikkat edelim. Aynı yönde ilerlemiyor. Ve ben bu şablonumu hemen bu videonun yine arkasına ekliyorum. Biraz ilerletirsiniz. Fotoğrafını görürsünüz. Ekran resmi alarak devam edebilirsiniz. Şablona göre hem yerleştirmeyi hep birlikte yapalım hem de genel olarak şablonunu birlikte incelemiş olalım. Şimdi sağ öndeyim. Sol önle daha farklı demiştim. Öncelikle bakın üst kısımdan başlıyorum. Şöyle ilerleyeceğim. İçimi bu şekilde koydum. Şu şekilde ilerleyeceğim. Hemen ekranıma sığması açısından bu şekilde ilerliyorum. Siz düz de yapabilirsiniz. Öncelikle bakın yarım motifim var burada. Burası ne demiştim? Ön kısmıma, omuz kısmıma denk geliyor. Üst kısmıma. Şuradaki bakın yarım motifimi buraya ekledim. Hemen karşısına tam motif koymuşum. Buraya bir tam motif ekledim. Şimdi bu kısımda bir şey belirtmek istiyorum. Eğer ben hırka yapmak istemiyorum, modeli hoşuma gitti ama yelek kullanmayı daha çok seviyorum diyebilirsiniz. Ya da hırka benim için uzun ve uğraştırıcı, ben yelek yapmak istiyorum derseniz eğer, buradaki motifi sadece tek bir motifle bunu çıkarıp yerine bunu yarım motifimizi ekleyerek, şöyle yarım motifi ekleyerek bakın kol kısmımızı belirleyebilirsiniz. Şimdi tam motifi koyduğumuz zaman tam motifimizin şu üçgen kısmı, kalan kısmı omuzda dökümlü olarak durduğu için yelek modeline çok uygun değil. Bunu çıkarıyoruz. Yelek yapacaksanız yarım motif kullanıyorsunuz. Bu omuz ve kol birleşimin olduğu yere düz bir şekilde bitirecektir ve o boşluğunuzu sağlayacaktır. Hemen bunu çıkardım. Şablonumdan devam ediyorum. Küçük bir detay vermek istedim. Yapmayı düşünen, nasıl yapacağını bilemeyen arkadaşlara bilgilendirme açısından. Yarım motifimi koydum. Hemen karşısına bakın tam motif eklemişim burada. Tam motifimi koydum.
Şimdi geldim arasına, ikisinin arasına bir tane tam motif kullanmışım burada. Hemen araya bir tane tam motif ekliyorum. Şu kısmı. Tam motifimi koydum. Bakın burası önemli. Burayı şaşırmamak gerekiyor. Bakın tam motifimi koydum. Hemen çaprazına koyuyorum yarım motifi. Şuraya eklemiyoruz. Karıştırıp şuraya. Bakın. Hemen buraya da bir yarım motif kullanıyorum. Burası benim kol boşluğumu oluşturacak olan yer. Yarım motifimi de buraya ekledim. Şuradaki motifim burada. Hemen bakın geldim karşısına. Şöyle iki taraflı olarak geldim, buraya bir tam motif geliyor. Bunu buraya ekliyorum. Hemen bakın ikisinin arasında bir tane tam motifim var yine. Şöyle. Uzun bırakmış, temizlemedim henüz. İkisinin şuradaydım. Evet. Şurada ikisinin arasına ekledim. Ben şunu biraz yukarı alacağım. Şunu şöyle almam gerekiyor ki sığdırabileyim ekrana. Şöyle. Evet. Gözüküyor mu? Evet. Şimdi şöyle aldığımda görebiliyor muyuz? Şu şekilde şurayı yaptık zaten. Şöyle biraz itebilirsem. Evet. Şimdi en son nereye yaptık? Şu iki kısmı yaptık. Arasına bir tane tam motif yerleştirdik. Hemen bakın yanına geldim. Bu kısma da bir tane yarım motif kullanıyorum. Şurayı yaptık. Şuradayım. Hemen karşısına bir tane yarım motif kullanacağım. Şöyle. Burası benim ön kısmımın düzlüğünü oluşturacak bölüm. Şu şöyle bu arada kaymış. Şurayı da ekledikten sonra bakın bu ikisinin arasına bir tane tam motif kullanıyorum. Buraya bir tane tam motif kullandım. Hemen geldim karşısına. Yine bir tane tam motif kullandım. Bakın ikisinin arasına bir tane tam motif kullandım. Ve geldim alt kısımdayım. Şöyle alayım biraz daha. En altta da iki tane motif kullanacağım. Şimdi şöyle bakın. En alttaki iki motifimi de bakın şunu koyduktan sonra bu şekilde yerleştirdim. Ve tamamlamış oldum. Yine sağ ön için kaç tane motif kullanıyoruz? 9 adet tam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane tam motif kullandım. 4 tane 1, 2, 3 ve dördüncüyü nereye koyduğumu bulamadım. Yerleştim. Şurayı unutmuşuz. Yani iyi ki saydım gerçekten. Bakın şurayı unutmuşum. Şuradaki kısmı. Bakın şurayı unutmuşum. Şuraya da bir yarım motif koyuyorum. Şurası benim ön kısmımı oluşturacak olan motifim. Yani bu şekilde sağlama yaparsak daha sağlıklı olacak. Oynattığım için sürekli karıştı. Şimdi tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane tam motif kullandım. 1, 2, 3 ve 4 tane yarım motif kullandım. Şablonun genel olarak bakın hazırlaması bu şekilde. Siz benim gibi hata yapıp unutmayın. Şöyle görselini hemen videonun arkasına ekliyorum. 9 adet tam 4 adet yarım motif kullandım. Zaten altlarına da ekran resminde de göreceksiniz adet sayılarını. Dediğim gibi şablonum genel anlamıyla bu şekilde. Bu şablonumuzun bir de birleştirmesine başlayalım. Evet, şablonlarımızı hazırladıktan hemen sonra tavşan tüyü ipimi aldım ve 4,5 milim tığımı artık burada kullanmaya başlayacağım. Daha kalın bir ip olduğu için daha rahat alabilmek için tüylü ipi istediğiniz kalınlıkta yine elinizin ayarına göre seçebilirsiniz. Özellikle 4,5 milim olmasına gerek yok. Ben denedim diğer numaralarla, en uygunu 4,5 milim oldu. Şimdi öncelikle sağ motifimizi birleştirmeye başlıyoruz. Hangi kısımdan başlayacağımızı göstereceğim. Bakın şuradaki şu motiflerimi, şu ikisini ve şu ikisini birleştirerek ilerleyeceğim. Öncelikle şuradaki iki motifimi alıyorum. Şöyle. Bakın şuradaki iki motifimi aldım. Birleştirmeye başlayacağım hemen. Şimdi ne taraftan olduğunu göstereyim. Bakın
Şurası benim üst kısmımda. Yani ön boşluğumdan başlıyorum birleştirme kısmıma. Şurası benim ön yüzüm. Şurası kol kısmına, kol altına denk gelecek olan yerim. Ön kısımdan başlıyorum. Hemen bu noktada biraz hemen bir tane zincir çekiyorum. Şimdi şu iki kısmın şu iki kenarını birleştireceğim. Şurayı birleştireceğim yani. Şöyle. Şuradan ilerliyoruz. Hemen aldım. Buradaki bakın sık iğneler yapmıştık. En son yarım motifimiz bitince. Yarım motifimin sık iğnesini, ilk sık iğnesinin tepesine tığımı batıyorum. Şu kısma. Ve hemen bakın karşısındaki boşluğuma, köşe boşluğuma, 3 zincirlik boşluğuma batıyorum. Şurası boş durmasın diye, yani çıkıntılı kenarda durmasın diye buraya da batıyorum ben. Hemen bu noktadan tığımı battıktan sonra zincir çektiğim ipimi alıp içerisinden geçirip bir tane zincir çekiyorum. Hemen bakın burada sık iğnemle trabzanlarımın arasında şurada bir tane zincir boşluğum var. Bu zincir boşluğuma da batıyorum ve karşısındaki yine tam motifimin köşe kısmındaki 3 zincirlik boşluğuma tekrar batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Şuradaki iplerimi şöyle biraz çekip düzeltiyorum. Hemen geliyorum bakın trabzanımın tepesine. Trabzanımın tepesine de batıyorum ve karşısındaki ilk trabzanımın tepesine batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi oluşturuyorum. Biraz daha yakınlaştırırsam daha iyi olacak. Evet, hemen geldim. Yanındaki trabzanıma batıyorum ve karşısındaki trabzanıma batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki trabzanımın tepesi ve bakın karşısındaki trabzanımın tepesi. Ön yüzlerinden yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen zincir boşluğuma geldim. Bakın 3 trabzan arasına bir zincir çekmiştik. Bunu kesinlikle atlamıyoruz. Buraya da batıyorum ve karşısındaki bakın 3 zincirlik boşluğuma, bir zincirlik boşluğuma batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Zaten sayılar birebir eşit olduğu için başladığınız noktayı doğru başlarsanız diğeri devamı çorap söküğü gibi geliyor. Hemen yanındaki trabzanımın tepesine batıyorum ve karşısındaki trabzanımın tepesine de batıp sık iğnemi oluşturuyorum. Yanındaki trabzanımın tepesi, karşısındaki trabzanımın tepesi. Sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki trabzanımın tepesi, karşısındaki trabzanımın tepesi ve sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki bakın zincir boşluğuma batıyorum. Şuradaki bakın trabzanlarımın arasındaki zincir boşluğumu unutmuyorum ve karşısındaki zincir boşluğuma da batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Trabzanımın tepesine batıyorum. Karşısındaki trabzanımın tepesine batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Trabzan ve karşısındaki trabzan. Sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki trabzan, karşısındaki trabzan, sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde karşılıklı gelen her bir ilmeğime sık iğnelerimi yaparak köşe boşluğuma kadar ilerliyorum. Evet, sık iğnelerimi yaparak ikisini de bakın köşe boşluğuna kadar ilerlemiş oldum. Buraya da yine bakın 3 zincirlik boşluğuma batıyorum ve karşısındaki 3 zincirlik boşluğuma batıp ipimi çekiyorum ve sık iğnemi oluşturuyorum. İki motifimi birbirine birleştirmiş oldum. Şimdi hemen bu noktada bakın hangilerini birleştirdik? Şunu ve şunu birleştirdik. Dönüp hemen bu kısmın birleştirmesine geçiyorum. Şurayı ve şurayı birleştirdim. Dönüyorum. Bu kısmımın birleştirmesine geçiyorum. Tam motifimi alıyorum. Hemen buraya ekleme yapacağım. Şablondaki gibi. Bakın şuradayım. Hemen aynı yere bakın. Buradaki üçgen motifimin ortasındaki boşluğuma, yarım motifimin zincir boşluğuna batıyorum yine. Ve karşısındaki şöyle köşemin yine 3 zincirlik boşluğuna batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum.
Hemen yanındaki trabzanıma geçiyorum ve karşısındaki trabzanıma geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzanım ve karşısındaki trabzanım, sık iğne. Yanındaki ve karşısındaki. Yanındaki zincir boşluğum ve karşısındaki zincir boşluğum, sık iğne. Trabzanım, trabzanım ve sık iğne. Bu şekilde yine diğer tarafta olduğu gibi devam ediyoruz köşemize kadar. Evet, şimdi sık iğnelerimi yaparak köşeme kadar geldim. Köşemde bakın neyim var? Bu taraftaki yarım motifimde bir tane zincir ve bir tane bakın şuradaki çıkıntılı sık iğnem var. Hemen karşısında da zincirli boşluğum var. 3 zincirli boşluğum. Karşı motifimde, büyük motifimde. Şimdi buradaki bir zincirlik boşluğuma batıp karşısındaki boşluğuma, zincirlik boşluğuma, 3 zincirlik boşluğuma batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Şimdi geldim, bakın şurası çıkıntılı durmasın, şu şekilde çirkin bir görüntü olmasın diye hemen bakın buradan başlarken bakın burayı bitirdim, sayıyorum hemen. Bakın şurada ben şu anda şunu yarım motifle tam motifimi birleştirdim. Yanına yarım motif ekleyeceğim. Yarım motifimi alıyorum. Burada yarım motifimi aldım. Şimdi önce buraya batıyorum. Buradaki sık iğneme batıyorum. Daha sonra bakın yarım motifimi buraya denk getirdiğim için hemen buradaki yarım motifimin de şu kısma birleştireceğim. Yarım motifimin de ilk sık iğnesine batıyorum. Şöyle bakın ilk sık iğnesine battım. İpimi çekiyorum ve buraya da bir sık iğne oluşturuyorum. Bu ikisini birbirine bağlamış oldum. Zaten en son burada sık iğne tığlaması yapacağımız zaman şu kısım çok da önemli olmayacak. Hemen bu noktada döndüm. Bitirdim burayı artık. Bunu da buraya bağlamış oldum. Bu iki motifimin birleştirmesini tamamlamış oldum. Yeni motifime geçiyorum. Yani bu iki motifimin kenarlarını birleştireceğim. Şimdi döndüm. Bakın burada yarım motifimin zincirli boşluğum var. Oraya batıyorum. Bakın karşısındaki tam motifle birleştireceğim için tam motifin de şurada zincirli boşluğu var. Köşe boşluğu. Oraya batıyorum. Şöyle aralarda ipim de var. Onları da yürüteyim. Evet, hemen buraya da batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. İlk birleştirmemi yapmış oldum. Trabzanımın tepesine batıyorum ve karşısındaki trabzanımın tepesine batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki trabzanıma batıyorum. Karşısındaki trabzanıma batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki trabzanıma ve karşısındaki trabzanıma batıp sık iğnemi yapıyorum. Bakın zincir boşluğuma geldim. Zincir boşluğumu atlamıyorum. Oraya da ve karşısındaki zincir boşluğuma da batıp sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki trabzanıma geçiyorum ve karşısındaki trabzanıma geçiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki trabzanıma ve karşısındaki trabzanıma. Yine bu şekilde her bir ilmeğime karşılıklı olarak sık iğnelerimi yaparak köşe boşluğunun olduğu yere kadar geliyorum. Evet, birleştirmelerimi yaparak yine bu iki motifimin de birleştirmesini yaparak köşe kısmına kadar geldim. Burada yine köşe zincirli boşluğuma batıyorum ve karşısındaki köşe boşluğuma da batıp bir sık iğne de buraya yapıyorum. Şimdi bakalım şablonumuzda burayı birleştirdik. Burayı birleştirdik ve burayı birleştirdik. Kaldı burada bir tane tam motifimiz en sondaki. Bunu da şöyle alıyorum. Tam motifimi alıyorum. Bu kısma birleştirmemi yapacağım hemen. Bakın şöyle aynı şablondaki gibi. Şu kısma geldi. Hemen bakın buraya yine iki köşemi birleştireceğim için, iki motifimi birleştireceğim için köşelerimi tekrar birleştirmem gerekiyor. Buradaki köşe boşluğuma batıyorum ve karşısındaki köşe boşluğuma batıp sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki trabzanıma ve karşısındaki trabzanıma sık iğnemi yapıyorum.
yanındaki trabzanıma ve karşısındaki trabzanıma sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde yine her bir ilmeğime karşılıklı olarak sık iğnelerimi yaparak buradaki köşe boşluğuma kadar ilerliyorum. Evet, köşeme kadar birleştirmemi tamamladım. Bakın burada bir zincirlik boşluğumun olduğu yerdeyim. Buraya tığım batıyorum ve karşısındaki 3 zincirlik köşe boşluğumu batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bakın şurada çıkıntılı kalmasını istemediğim için demiştim. Bakın buraya tığımı batıyorum ilk sık iğneme ve karşısındaki yine köşe boşluğuma batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıp 1 ve 2 zincir çekiyorum. Artık ipimi bu noktada kesiyorum. Kesmeden ilerleyebileceğimiz bir yer değildi, o yüzden kestim. Bakın. Hemen şöyle bir göstereyim şablonla birlikte. Bakın. Şurayı şöylece 5 motifimizi 3 tane tam 2 tane yarım motifimizi birleştirmiş olduk. Şimdi hemen başlıyorum. Nereden başlamam daha sağlıklı olacak? Evet, şuradan başlarsam daha iyi olacak. Hemen şu kısımdan başlıyoruz. Şuradan. Şöyle ipimizi kestikten hemen sonra bakın şuradaki birleştirmemizi yapacağız. Öncelikle motifimi alıyorum. Yarım motifimi. Buradaki bakın yarım motifim var. Tam motifim var. Şimdi şuradayım ben. Ben şurayı birleştirdim. Buraya bunu birleştirebilmem için şuraya bir tane de şöyle koyayım. Şunu koydum bakın. Biraz daha yukarı alırsam daha iyi gösterebileceğim. Şimdi biz nereyi birleştirdik? Şu kısmımızı birleştirdik. Buraya bir tane yarım motif gelecek. Bakın şunun hemen yanına. Bu yarım motifimizi birleştirmemiz için buraya, şu araya da bir tane bakın şuradaki tam motif koyacağım. Bakın. Buradaki tam motifi de koyup şöyle birleştirip geleceğim. Yani öncelikle şuradaki yarım motifimle tam motifimi birleştiriyorum ayrı olarak. Sonra dönüp buradan birleştirmeye devam edeceğim. Büyük kısmımı, büyük parçamı şöyle bir kenara alıyorum. Öncelikle hemen bu ikisini birleştirmesine başlayalım. Evet, birleştirmeme başlayacağım. Şu iki motifimi aldım. Hemen bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Burada bakın şuradaki köşe boşluğuma batıyorum üçgen motifimdeki ve karşısındaki tam motifimin de şöyle köşe boşluğuna batıyorum. Hemen bu noktada ipimi çekip bir tane zincir çekiyorum. Ve tekrar batıp bu noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen döndüm. Yanındaki ilk trabzanıma batıyorum. Ve karşısındaki ilk trabzanıma batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki ilk trabzanımın tepesine ve karşısındaki trabzanımın tepesine batıp sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki trabzanımın tepesi ve karşısındaki trabzanımın tepesi. Zincirli boşluğum ve zincirli boşluğum. Bu şekilde yine köşeme kadar sık iğnelerimle ilerliyorum. Evet, köşeme kadar geldim. Buradaki bakın köşedeki bütün detayları gösterebilmek için bu şablonumuzu hep birlikte birleştiriyoruz. Genel olarak birbirine birleştirmeyi de anlayın nasıl yaptığımı görün istediğim için detaylı olarak bilgi veriyorum. Sık iğnelerimi yaparak geldim. Bakın zincirle boşluğumun olduğu yerdeyim. Buraya da tığımı batıp karşısındaki bakın buradaki köşe boşluğuma da tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen bakın buradan burayı bitirmiş oldum. Şurada sık iğne boşluğum duruyor. Onu diğerine bağlarken kullanacağım. Bakın neredeyim? Şu iki parçamı birleştirdim. İki motifime ve şu kısımlarımı da birleştirdim. Hemen bakın burada alta doğru duruyor. Çapraz duruyor yaka boşluğum. Hemen bunu şuradakine şöyle bağlayıp geçeceğim diğer tarafa. Şimdi buradaki boşluğum oluşmaması için şuradaki sık iğne boşluğuma da tığımı batıyorum.
Bakın sık iğne boşluğuma da battım ve karşısında bakın şuraya birleştireceğim. Büyük parçama birleştireceğim. Motifimin bakın şurayı birleştirdim. Şuradan birleştirmeye devam edeceğim için buradaki köşe boşluğuma batıyorum. İpimi çekip ikisinden birlikte geçiriyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bakın birbirine bağlamış olduğum kenarda da bir boşluk oluşmaması için bu şekilde geçtim. Şimdi dönüyorum. Şu motifime bakın büyük parçamdaki ilk motifime batıyorum. Yine zinciri boşluğuma batıp karşısında bakın şu iki kenarı birleştireceğim için karşısındaki tam motifimin köşe boşluğuna da batıyorum. İpimi çekiyorum ve sık iğnemi oluşturuyorum. Bakın, trabzanımın tepesine geldim. Trabzanın tepesine batıyorum ve karşısındaki trabzanın tepesine batıp sık iğnemi oluşturuyorum. Yanındaki trabzanıma ve karşısındaki trabzanıma batıyorum. Sık iğnemi oluşturuyorum. Yanındaki ve karşısındaki trabzanıma batıp sık iğnemi oluşturuyorum. Zincir boşluğum ve zincir boşluğuma da batıp sık iğnemi oluşturuyorum. Yine sık iğnelerle birleştirme yaparak köşeme kadar ilerliyorum. Evet, birleştirmemi yaparak köşe boşluğuma kadar geldim. Burada köşe boşluğuma da zincirime batıyorum ve karşısındaki zincirimin olduğu boşluğa da batıp sık iğnemi yapıyorum son olarak. Şimdi geldim, tekrar aldım şablonumu elime. En son nereye birleştirdik? Şu iki kısmı birbirine birleştirdik. Şimdi hemen şuradaki motifimin, şuradaki ve şuradaki motifimin hemen arasına bir tane bakın tam motif geliyor. Buraya da bir tane tam motif alıp birleştiriyorum. Şöyle. Hemen bu noktada zincirli boşluğuma tekrar batıp köşe boşluğuma tekrar batıyorum. Şuradaki. Bir sık iğne yapıyorum. Trabzanlarıma geçiyorum. Sık iğnelerimi yaparak ilerliyorum. Trabzanlarıma geçiyorum. Bu şekilde zincir boşluğuma da batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Köşeme kadar yine geliyorum. Burada farklı bir işlem uygulayacağımız için tekrar şuraya kadar göstermek istedim aslında. Buraya hemen buraya kadar gelip birleştirme kısmına bakalım. Evet, şimdi sık iğnelerimi yaparak köşe boşluğuma kadar geldim. Şimdi hemen burada bakın şu iki motifimi birleştirirken son köşelerime de zincirli boşluklarıma da batıyorum karşılıklı olarak. Bakın şurada karşılıklı denk gelen motiflerim var. Buraya atlamamak için şu ikisini de tekrar bir orta kısımlardan birleştiriyorum ki arada şöyle bir geçiş, çirkin bir görüntü oluşmaması için. Hemen bakın şuradaki üçgen motifimin olduğu kısma batıyorum ve karşısındaki buradaki şu tam motifim olduğu köşe boşluğuna batıyorum. Yine adını getiremedim. Hemen bu noktaya da bir tane sık iğne oluşturuyorum. Arada herhangi bir boşluk gözükmedi. Şimdi dönüyorum, şu iki parçamı birleştireceğim. Hemen buraya da şuradaki köşeme batıyorum ve karşısındaki köşe boşluğuma da batıp sık iğnemi yapıyorum. Şimdi trabzanlarıma doğru gidiyorum. Trabzanıma batıyorum ve karşısındaki ilk trabzanıma batıyorum. Trabzanıma batıyorum. Karşısındaki ilk trabzanıma batıyorum. Biraz ilerledikten sonra şurayı göstereceğim hemen. Trabzanlarıma batıyorum ve zincir boşluklarıma batıp birleştirmemi yapıyorum. Bakın. Şurası gayet düzgün bir geçiş oluşturmuş oldu. Boşluk oluşmaması için tekrar şu iki motifimi de birleştirdim. Birbirine bağlamış oldum. Şimdi artık bundan sonrası önemli olan püf noktaları bunlardı. Bakın şu kenarlarda kaydırma kısımlarına dikkat ediyoruz. Kenarlarda mesela şu ikisini birleştirdim. Burada yine şuradaki sık iğneme de battım. Köşede şurada şöyle. Şurada köşeme de battım. Başlangıçları bu şekilde, yani önemli noktaları bu şekilde. Ortalara denk geldiğimizde karşılıklı olanları da birleştirmeden geçmiyoruz. Mesela şöyle göstereyim. Şablonumda şu anda şuradayım. Şurayı birleştiriyorum. Şuradaki motifimi birleştiriyorum. Burayı geldim, birleştirdim, bitirdim. Şuraya kadar bitirdim. Daha sonra şuraya bir motif daha koyuyorum. Tam motif yine.
Tam motifimi koydum. Buradan döndüm. Şurayı birleştirdikten sonra döndüm. Karşılıklı olarak ikisinin sık iğne ile birleştirmesini yapıp döndüm. Buraya geldim. Önce bu ikisinin köşe boşluğunun birleştirmesini yapıyorum. Daha sonra karşısındaki motiflerin birleştirmesini yapıyorum. Bir kere battım. 2 kere battım. Ve son olarak bu tarafa da dönüp 3. kez batıyorum köşe boşluğuma ve 3 taraflı da birleştirmiş oluyorum. Boşluk oluşmamış oluyor. Buraya kadar birleştirip geldim, bitirdim. Artık bakın motifim de şuraya gelmiş oldum. Hemen buraya kadar birleştirmemizi yapıp gelelim. Buradan hemen dönüşü de göstereyim sizlere. İpi koparmadan nasıl dönmemiz gerektiğinden de bahsedelim. Evet, buradan başlayarak birleştirmemi yaptım. Geldim ortada ve son olarak birleştirmemi de yaptım. Şu sıramda 3 tane motifimi, tam motifimi yan yana birleştirmiş oldum. Yani şuradaki kısmı bitirmiş oldum. Artık bu tarafa dönüş yapacağım. En üst sıramdayım artık. Hemen bu noktada bakın. En üst sıramdayım. Şuradaki motifimi kullanacağım. Şuraya bir motifim gelecek yani. Şöyle. Bakın şurası benim son birleştirdiğim, son ekleme yaptığım motifim. Hemen yanına böyle motifim geliyor. Şimdi buraya dönüşünü sağlayacağım bu kısmı. En son bakın köşemdeyim. Köşe boşluğuma battım ve karşısındaki köşe boşluğuma da battım. Buradan sık iğnemi yaptım. Bu noktada şu kısmı birleştireceğim artık. Bunu birleştirmek için hemen şuradan olduğum yerden tekrar şuraya batıyorum. Bakın şuradaki son motifime batıyorum buraya ve karşısındaki şuradakini birleştirdim en son. Şuraya da batıyorum. Bakın şu ikisini birbirine bağlayacağım yine. Buraya batıyorum ve karşısındaki köşemin boşluğunu şöyle yapayım. Köşe boşluğuma da batıyorum. Şuraya. Karşılıklı olarak battım. İpimi çekip bir sık iğne de buraya oluşturuyorum. Şimdi çevirdim tüm modelimi. Artık şöyle devam ederek ilerleyeceğim. İpimi koparmamak için hemen bakın buradan şu iki motifimin iki kenarını birleştireceğim. Buradan şuradaki ilk köşe boşluğuma batıyorum yine. Karşısındaki şuradaki motifimin köşe boşluğuna da batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi oluşturuyorum. Orada bir ipim vardı. Onu da yürüteyim. Hemen ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Karşısındaki trabzanımın tepesine de batıp sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki trabzanım ve karşısındaki trabzanım. Yanındaki trabzanım ve karşısındaki trabzanım. Zincirli boşluğum ve zincirli boşluğum. Bakın. Bu şekilde köşeme kadar geliyorum. Köşeme geldim. Biz ne yapıyorduk? Şu kısımdan birleştiriyorduk. Şimdi şöyle göstereyim. Tekrar yanlışlık olmasın. Hemen şöyle bakın. Benim ayağa kalkmam lazım ki görebileyim ekranı. Nerede gözüküyor mu gözükmüyor mu anlayabilmek için. Hemen bakın şuradan başlayarak gelmiştim birleştirme kısmına. Şöyle geldim buraya kadar birleştirdim. Sonra döndüm. Şöyleydi. Şablonumda şu şekildeydi. Bunu şöyle çevirdim. Örgümü çevirerek ilerledim. Şimdi bu da buradaydı ve şöyle çevirdim. Bakın şu anda şuradayım. Burayı birleştiriyorum. Şimdi şu köşemi birleştiriyorum burasıyla. Birleştirdim. Buraya kadar birleştirmemi yaptım. Tek kenarı birleşmiş. Hemen buraya bakın. Şöyle döndüğüm zaman şuraya bir tane tam motif gelecek. Nerede motiflerim? İşte şuraya bir tane tam motif birleştiriyorum. Şurası.
şuraya tam motifimi birleştiriyorum. Bakın şuradaki motifim. Sonra şu köşeden başladım birleştirmeye. Ortaya geldim. Karşılıklı birleştirmeyi unutmuyorum. Dönüyorum kenara. Bu kısmını da birleştiriyorum. Geldim buraya. Hemen bakın. Burada şurayı bitirmiş oldum. Üçgen motifim var bir tane. Kol boşluğumu oluşturacak olan üçgen motifim. Aldım bunu da şöyle buradan birleştirdim. Nasıl birleştiriyorum? Bakın en son şu iki köşe boşluğuma battım. Birleştirmemi yaptım. Son olarak şuraya ve şuraya da batıp bakın buradaki motifime batıyorum. Karşısındaki sık iğneme batıp sık iğneyle bu ikisini de birleştirmesini yapıyorum. Daha sonra şu aradaki zincirli boşluğuma batıp buradaki köşe boşluğuma batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Dönüyorum, birleştirmemi yapıyorum. Bu iki köşeme batıyorum. Daha sonra bu iki köşeme batıyorum. Dönüyorum. Daha sonra bu iki köşeme batıp sık iğnelerimi yapıp köşeme kadar geliyorum. Köşeme geldim. Bakın burada bir motifim daha var. Köşeme geldim. Birleştirmelerimi yaptıktan sonra şuradaki motifimi de. Bakın köşeme geldim. Bakın zincirli boşluğuma ve zincirli boşluğuma battım. Son olarak burada sık iğnem kaldı. Sık iğnemin olduğu yere batıyorum. Ve karşısında köşe boşluğuma yeni ekleyeceğim motifimin köşe boşluğuna batıp sık iğnemi yapıyorum. Dönüyorum. Bu iki motifimin köşe boşluğuna batıyorum. Sık iğnemi yaparak. Daha sonra trabzan boşluklarıma da batıp sık iğnemi yapıyorum. Köşe boşluğuma geliyorum. İkisinin köşe boşluğuna da batıyorum. Ve son olarak bakın burayı unutmuyoruz. Karşılıklı olarak iki motifimin de köşe boşluklarına batıp iki zincirle ipimizin açılmaması için bu ipler iki zincir. İki zincirle kapatıyorum ve artık şablonuma göre sağ ön kısmını tamamlamış oluyorum. Genel olarak birleştirmem bu şekilde. Sağ önü gösterdim. Sol ön ve arka motifleri de aynı şekilde birleştireceksiniz. Üçgenlerde neler yapacağımızı, ortalarda neler yapacağımızı öğrenmiş olduk. Ve dönüşümüzü de nasıl yaptığımızı görmüş olduk. Birleştirmelerimiz bu şekilde. Tamamen birleştirmelerimizi şablonumuza göre hazırladıktan hemen sonra tüm parçalarımızı alıyoruz ve hepsini birbirine birleştirmek için geliyoruz. Evet, tüm parçalarımızı birleştirdiğimize göre artık tamamen birbirine birleştirme işlemine geçiş yapabiliriz. Şimdi bakın arka parçamı şu şekilde ters gelecek şekilde koyuyorum. Bakın ense kısmı yine yukarıda kalıyor. Buraya dikkat edelim. Şimdi hemen bir parçamı alıyorum. Bu benim sol ön parçam. Nereden anladım? Bakın şurası yaka oyuntusu. Şurası düz ön kısma gelecek olan yer. Hemen bunu şu şekilde ayarlıyorum. Bakın yaka oyuntum. Hemen şu arkadaki ense kısmındaki üçgen parçanın bitimine şuradaki parçaya denk geliyor. Hemen bu şekilde ayarlıyorum. Bakın diğer ucu da şöyle dümdüz geldi, ortadan devam ederek aynı sayılarda, ölçülerde olduğu için bu da bakın son motifimde yine son motifimin üzerine gelmiş oldu. Şimdi önce bunun bir ayarlamasını yapalım. Hemen işaretleyicilerimi alıyorum. Öncelikle tepe kısmından, kol omuz kısmından başlayalım. Şimdi burası bakın şurada iki tane birbirine bakan tam motiflerim var. Bunları üst üste getirdim. Şuradaki üçgen motifimi şöyle katlıyorum arkaya doğru. Katladım. Bakın bunun ucu şuradaki motifimin birleşimine denk gelecek. Hemen buraya bir tane şöyle karşılıklı olarak işaretleyicimi takıyorum. Dönüyorum, bakın arkadaki motifimin tam motifimin köşe kısmı tam ortaya gelecek. Şöyle ortaya takıyorum. Hemen bakın buradaki önde kalan tam motifim var. Üst kısmında bunu da katlıyorum. Şu şekilde kola denk gelecek olan motifim. Eğer dediğim gibi yelek yapacaksanız buradaki yarım bir motif olacak. Hemen bunu da buraya takıyorum. Bakın üst kısmını bu şekilde ayarlıyorum. Birleştirmeyi şöyle arka kısımdan üst kısımdan yapıyorum. Hemen geldim.
bakın şuraya. Kol boşluğumun olduğu yere. Burada bir tane yarım motifim var. Altında da yine yarım motifim var. Burası boş kalıyor. Burayı birleştirmiyoruz. Şurası kol boşluğumuzu oluşturuyor. Hemen bu noktada çeviriyorum bakın. Şurayı göstereyim önce. Şurada bir tane önde bir motifim var. Tam motifim. Bunu katlayacağız. Bunu arkaya doğru birleştireceğiz. Şöyle katlıyorum. Bakın tam o oyuntuya, o motifime denk gelen yer oyuntulu şekilde kalmış zaten. Hemen bu noktaya da bu noktayı da bakın şuradan ortalayarak iki tane birbirine girmiş. Hemen işaretleyicimi takıyorum. Dönüyorum bakın. Tam yarım motifimin bittiği yerdeki yanımda tam motifim var. Buraya ve bunun köşesine bağlıyorum. Şurası açık kalıyor. Hemen dönüyorum bakın. Burada yine tam motifim var. Tam bunların bittiği yere bir işaretleyici takıyorum. Şimdi dönüyorum bakın şurada bir motifim daha var. Bunu da bu şekilde katlıyorum ve şöyle arkaya alıyorum. Bakın. Bunun da bu köşesine şuradaki tam motifimin olduğu yerle birleştiriyorum. Birleşmiş oldu. Şöyle. Kol boşluğumuz da burada oluşmuş oldu. Hemen döndüm. Aldım diğer parçamı. Sağ ön kısmım bu tarafa geliyor. Bakın bunu da yine nasıl yapıyorum? Şuradan bakın motiflerim şöyle denk geliyor. Birbirini tam tamamlamış oluyor. Tam motifim burada bakın. Yine üçgenimin bittiği yer burası. Bakın şöyle. Tam üst üste tüm ölçülerim denk gelmiş oluyor. Hemen puzzle gibi zaten birbirini çat çat tamamlıyor. Bakın üst kısmında bir tane yarım, bir tane de tam motifim var. Alt kısma denk gelecek yerde iki tane tam motifim var. Bakın ortada zaten şu şekilde yaka oyuntum var. Şu üçgenim açık duruyor yani. Hemen yine bu tarafta olduğu gibi şöyle katlıyorum. Şu şekilde karşılıklı olarak katlama işlemi gerçekleştirdim. Şöyle çeviriyorum. Bakın şuradaki parçamı, arkada kalan üçgen parçamı şu ortayla bir birleştiriyorum. Bunu katlıyorum. Bakın burasıyla birleştiriyorum. İşaretleyicimi takıyorum. Dönüyorum. Şunu tekrar düz katladığımdan emin olayım. Evet, bu şekilde katlıyorum. Ve bunu burasıyla birleştiriyorum. Birleştirme işlemimi gerçekleştirdim. İşaretleyicilerimi takar. Geldim kol kısmının olduğu yere. Burası zaten ön kısmım. Bakın dümdüz duruyor. Kol kısmının olduğu yerde bakın bir tane tam motifim var. Üst kısmına denk geliyor. Omuzun bittiği yerde eğer dediğim gibi yelek yapacaksınız, yarım motif olarak ekleyeceksiniz. Onun dışındaki her şey birebir aynı. Şimdi buraya bir boşluk bıraktım. Bu ikisi yine boşta kalıyor. Şu parçalarım kol boşluğumu oluşturacak. 2 yarım ve bir tane tam motifim tepedeki. Şimdi geldim, 2 tane motifim var burada. Bunların ikisini de şöyle katlıyorum. Öncelikle bakın şurası benim üçgen motifimin bitişinin olduğu yer. Buraya karşılıklı işaretleyicilerimi takıyorum. Şurası bakın boşta kaldı. Hemen ortaya işaretleyicimi takıyorum. Ve karşısına işaretleyicimi takıyorum. Daha sonra geliyorum bakın buraya. İşaretleyicimi takıp karşısındakine işaretleyicimi takıyorum. Ve son olarak şu parçama işaretleyicimi takıyorum. Bakın hazırlanmış oldu. Bu şekilde zaten birleştirme tekniğini göstermiştik. Videoyu daha da uzatmamak adına tekrar birleştirmesini yapmıyorum. Nasıl yapacağız?
Şuradan başlıyoruz birleştirmemizi. Tam şu köşemizden bakın, şurası, şu iki kenar boşta kalıyor kol kısmının. Buradan başlayıp şu kare motifimizin, tam motifimizin etrafını birleştiriyoruz. Bitiriyoruz. Burası bitti. Döndük diğer omuz kısmına. Yine şu arkada kalan tam motifimizin etrafını birleştiriyoruz ve bitiriyoruz. Burası bitti. Şuralar boş kaldı. Döndüm. Yandaki motifim ve karşılıklı iki motifim boş kaldı. Şuradan başlıyorum birleştirmeye. Kolun bitiminin olduğu yerden. Birleştirdim, aşağıya doğru geldim ve birleştirdim. Yani şuradaki iki motifimi birleştiriyorum. Şu kısım boşta kalıyor. Alt kısmına denk gelmiş oluyor. Zaten birleştirirken anlıyorsunuz. Aynı şekilde diğer tarafa geldim. Başladığım kolumun bitiminden birleştirerek geldim. Bakın 1, 2 ve 3 kenar. Yine aynı şekilde 1, 2 ve 3 kenar. Bu şekilde birleştiriyoruz ve artık hırkamızın üst kısmı hazırlanmış oluyor. Crop hırkamızın. Aynı şekilde uzun hırkamızın da üst kısmını yapacağız. Alta ekleme yapacağız. Daha sonrasında bu şekilde birleştirmelerimizi tamamlayalım. Kol motiflerimizi hazırlayıp, kol şablonumuzu da hazırlayıp gelelim. Evet, ön, sağ ve sol olarak ve arka kısmının birleştirmesini de tamamen tamamlamış oldum. Bakın iplerim hala duruyor, temizlemedim. Beni bilen bilir. Her zaman en son temizlerim kalan iplerimi. Evet, burasını da hazırlamış oldum. Kenarlardan bakın birleştirmelerimi yaptım. Şu kısmım dediğim gibi omuz kısmına, omuzla kol birleşimine denk geliyor. Eğer yelek olarak devam etmek isteyecek arkadaşlarım olursa buraya yarım motif koyacağımızı söylemiştim. Aynı şekilde diğer tarafa da yarım motif ekleyeceğimizi söylemiştim. Birleştirmelerimizi tamamladık. Artık yelek olarak devam edeceksiniz. Yani buraya yarım motif yaptınız. Kenar kısımlarına bu tavşan tüyü ipimizle tekrar bir sıra sık iğne gidebilirsiniz. Yine aynı şekilde ense kısmından, ön kısımlarından da şu şekilde, alt kısımlardan da yine tavşan tüyü ipimizle devam edebilirsiniz. Şimdi artık üst kısmımızı hazırladıktan sonra dediğim gibi kol şablonumuzu da hazırlamaya geçiyoruz. Hadi o zaman motiflerimizi alıp gelelim. Evet, motiflerimi alıp ben sol kol kısmımı birleştirmesini bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi hemen sol kolumun şablonunu bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Yine resim olarak ekleyeceğim. Hemen bu videonun arkasında kullanacağım. Sol kolum için kaç adet motifim lazım? 12 adet tam motifim. 4 adette bakın 1, 2, 3 ve 4 adette yarım motifim lazım. Bu motiflerimi nasıl ayarlıyorum? Bakın şu şekilde 2 tane yarımı birbirine şöyle bağlayacağım aslında. Birleştirme, ikisinin birleştirmesini arka kısımdan yaparken burayı da birbirine bağlayacağım. Şu şekilde yan yana koyuyorum 2 tane yarım motifimi. Bakın şuradaki gibi. Hemen geliyorum ikinci sırama. Şu yarım motifimi koyduktan sonra bir kısmına, bir kenarına bir tane tam motif ve hemen yanına bir tane tam motif ekliyorum. Şöyle şunu alayım. Şöyle ortalayayım hemen. Evet. Bir tane tam motif buraya, bir tam motif de hemen yanına ekliyorum. Aynı şekilde tüylerim kapatmış. Bir tane tam motif alt kısmına bakın çaprazına geliyor. Bir tane tam motif ikisinin arasına geliyor. Buraya dönüyorum. 3. sıramdayım. Pardon 4. sıramda, şurayı da sayarsam. Şurası 1, 2, 3 ve 4. sıramdayım. 4. sırama yine 2 tane tam motif koyuyorum bu şekilde. 5. sırama geçiyorum. 2 tam motif de buraya. Çapraz çapraz koyuyorum. Yani 2 tam motif bu kısma, 2 tam motif bu kısma geliyor. Son olarak bakın kaç sıra gittim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra tam motif sırası gittim. Yani 12 tane toplamda tam motif kullanmış oldum. Bir sıra 2 tane yarım motif kullandım. Ve en sona da bakın şu şekilde kolun bitim kısmına geliyor burası. Bilek kısmımıza gelecek. Buraya da 1 ve 2 tane yarım motif kullandım bu şekilde. Sol kolumun şablonu bu şekilde. Bunun ayarlamasını nasıl yapıyorum? Bakın şu şekilde ikisini birbirine katladım. Daha sonra şu 2 yarım motifimi şöyle katladım. Daha sonra şuradaki bakın şuradaki motifim şunun altına gelecek.
Şöyle katlıyorum. Çeviriyorum. Bakın şunlar yan geliyor, yarım geliyor. Şunların hepsi birbirine tam geliyor ve son olarak bakın şu iki yarım motifim de birbirinin üzerine geliyor. Buradan ayarlamasını yapabilirsiniz. Düz olduğunu anlayabilirsiniz. Dönüyorum bakın. Hepsi birbirine denk gelmiş oluyor. Şurayı da şöyle katlamıştım. Ay, döndü. Şöyle katladım. Bakın şurası da şu şekilde geliyor. Şuralara hemen işaretleyiciler takıp şu kısımdan yani şöyle birleştirmemizi yapıyoruz. Zaten diğer kolumuzun birleştirmesini hep birlikte yapacağız. Şu şekilde bakın. Kolum hazırlanmış oluyor. Burası benim buradaki o iki yarım parçam, üst kısma gelecek olan parçam benim kol boşluğuma denk gelecek. Hemen göstereyim şuradan. Bakın sol kısmım şurası. Şöyle katladım. Bakın şuradaki iki tane yarım motifim vardı üst üste gelen. Hemen bu kısma gelecek. Şurası açık kalacak. Şöyle şuraya. Şuradan bir sık iğne yapacağız. Şurayı kapatacağız. Burası birbirine bağlanacak. Zaten birleştirme aşamasında göreceksiniz. Mantığını göstermek için şöyle üzerinden göstermek istedim yine. Dediğim gibi sol kol şablonum bu şekilde. Hemen şimdi bunun görüntüsünü resim olarak ekleyeceğim. Ekran resmi alabilirsiniz. Üst kısımdan başlıyor. Burası benim bilek kısmıma geliyor. 12 tane tam, 4 tane yarım motif kullanıyorum sol kolum için. Geçelim hemen sağ kolumuza. Evet, gelelim sağ kol şablonumuza. Yine sağ kolumuzda da 12 tane tam, 4 tane yarım motif kullanıyoruz. Sadece buradaki motiflerimizin, yarım motiflerimizin yönü değişmiş oluyor. Sağ ve sol kol birbirinden farklı. Yine bunun görselini de hemen birazcık ileri sardırırsanız oraya fotoğraf olarak ekliyorum. Ekran resmini alıp şablona göre hazırlayabilirsiniz. Toplamda sağ ve sol kol için yine 12 sağda 12 solda olmak üzere toplamda 24 tane tam motif, 4 sağda 4 solda olmak üzere toplamda 2 kol içinde 8 tane yarım motife ihtiyacım oluyor. Şimdi şablona göre ayarlamasını hemen yapalım. Şuraya koyayım defterimi. Öncelikle 2 tane yarım motifimi alıyorum. Bakın şu şekilde yan yana şablondaki gibi koyuyorum. Bakın, yönü böyle. Hemen bu ikisinin arasına bir tane işaretleyici takıyorum. Şöyle. Bu noktaya. Şimdi geldim. İkinci sıramda 2 tane bakın tam motif kullanmışım. Şuraya bir tane bakın şu üçgen motifimin hemen yanına bir tane çaprazına tam motif yerleştiriyorum. Şöyle. Dönüyorum. Hemen ikinci sıramda yine bunun hemen yanına, tam motifimin hemen yanına bir tane yine tam motif yerleştiriyorum. Bakın yan yana 2 tane tam motifim gelmiş oldu. Şimdi geliyorum 3. sıramdayım. Bu 2 tane tam motifin hemen arasına bir tane tam motif yerleştiriyorum. Geliyorum diğer kısmıma. Bakın hemen yanına. Bu tam motifimin çaprazına gelecek şekilde, bu ikisini de birbirine bağlayacak şekilde bir tam motif yerleştiriyorum. 3. sıramı da tamamlamış oldum. 3. sıramda da 2 tane tam motif kullandım. Geldim 4. sıramdayım. 4. sıramda bakın tam motifimin hemen çaprazına bir tane tam motif kullanıyorum. Şöyle alacağım biraz. Evet, 4. sıramda tam motifimin bir tanesini koydum. Aldım ikinci tam motifimi. Bakın bunu da hemen ikisinin arasına yerleştirdim. Geldim 5. sıramdayım. Bakın tam 2 motifimin arasına bir tane yerleştiriyorum. Tüylü ipim kalmış. Hemen geliyorum bakın 5. sıramda bunun hemen yanına şu ikisinin arasına bir tane yerleştiriyorum. Şablondaki gibi. Hemen dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sıramdayım. 1, 2, 3, 4, 5 ve evet 6. sıramdayım. 6. sıramda bakın şuradaki gibi aynı şekilde ilerlemiş oluyor. Hemen bunun yanına bir tane tam motif koyuyorum. Geliyorum bu ikisinin arasına bir tane tam motif
koyuyorum. Buradaki gibi. Hemen bir alt sırama geçiyorum. Bakın 2 motifimin arasına koyuyorum. Bir tane tam motif. Geldim. Bu köşeme koyuyorum bir tane tam motif. Şu şekilde. Bakın artık tam motiflerimi bitirdim. Sonda yarım motiflerim kaldı. Yarım motifimin bir tanesini bakın bu 2 motifimin arasına kullanıyorum. Diğerini de bakın kolun bu yarım motiflerimin olduğu yön bu tarafta tam tersi yönüne, yani şuraya yerleştiriyorum. Yarım motiflerim burada. Diğer kısmını da buraya yerleştiriyorum. Yani hep aynı hizada gidiyor aslında. Bir bu tarafa, bir bu tarafa, bir bu tarafa, bir bu tarafa koyuyoruz. Bu şekilde şablonumuzu oluşturuyoruz ve hemen arkasından birleştirme aşamasına geçiş yapıyoruz. Evet, şablonumuzu hep birlikte yerleştirdik. Şablonun görselini de fotoğraf olarak hemen bir öne ekledim. Ekran görüntünüzü de aldınız. Artık bakın şu kenardan başlıyorum birleştirmesini. Birleştirmeyi öğrendik yine sık iğnelerle. Bu kenardan başlayıp birleştirerek köşeye kadar geliyorum. Dönüyorum. Bakın şu ikisini birleştirdikten sonra dönüyorum. Bu 2 motifimi birleştiriyorum. Daha sonra tekrar dönüyorum. Bu 2 motifimi birleştiriyorum. Dönüyorum. Bu 2 motifimi birleştiriyorum. Dönüyorum. Buradaki 2 motifimi birleştiriyorum. Ve dönüp bu 2 motifimi birleştiriyorum. Dönüyorum. Buradaki motifimi de birleştiriyorum. Ve artık buradan sonra ipimi kesiyorum. Nereye birleştirdik? Şu şekilde birleştirerek ilerledik bir sıra. Daha sonra geliyorum. Bakın şu köşemden başlıyorum. Yine birleştirmeme. İkisini birleştirip kenara kadar geliyorum. Ortaya kadar. Bu ortada karşılıklı olarak sık iğnemi yapmayı unutmuyorum. Tam orta kısmında dönüyorum. Buraya bu taraftaki 2 motifimi birleştiriyorum. Böyle. Geliyorum. Birleştiriyorum. Geliyorum. Birleştiriyorum. Birleştirerek geldim. Diğer köşeme kadar. Yarım motifimin olduğu yere kadar. Burada ipimi koparmadan tekrar dönüyorum. Birleştirip dönüyorum. Birleştiriyorum ve artık bu orta kısımda da tamamen birleştirip şablonuma göre birleştirmemi tamamlıyorum. Ve artık bakın dediğim gibi sık iğnelerle birleştirme yöntemini öğrendiniz. Artık katlama işini birbirine bağlama kısmında hep birlikte birleştirmesini yapıyoruz. Ve daha sonra kol kısımlarımızı hırkamızın ön ve arka kısmına birleştirmesine geçiyoruz. Şimdi şablonumuza göre birleştirmemizi yapıp hemen gelelim. Evet, kol şablonuna geçmeden önce belirtmek istiyorum. Hırka yapım videosu 2 bölümden oluşuyor. Çok uzun bir video olduğu için 2'ye bölmek istedim. Videonun devamı 2. bölümde. Açıklama kısmına linkini ekliyorum. Aynı zamanda açıklama kısmını bulamayan takipçilerim oluyor. Yorum kısmına link ekliyorum ve en başa sabitliyorum. Yorumlardan veya açıklama kısmından da ulaşabilirsiniz. 2. bölüm videomuzda görüşmek üzere.